Arkadaşlar merhaba. 2025 yılı Mart ayı yapay zeka gelişmelerini açıklayacağım. Yapay zeka güncesiyle yine karşınızdayım. İsterseniz hemen Mart ayına neler olmuş konuşmaya başlayalım. 27 Şubat'ta geçen aydan kalan bir haber bu. Meta ayrı bir yapay zeka uygulaması yapacağını duyurdu. Yani bu zaten kendisinin laması var biliyorsunuz. Yapay zeka modeli zaten geliştiriyor. Şimdi herkes kendi uygulamasını yapmaya başladı. Hani eskiden bu OpenAI'ın kendi uygulaması var diye Grok da kendi uygulamasını çıkardı. Bu yapay zeka araçlarının bir şeyin yanında bir şeyin özelliği gibi kullanılmasındansa doğrudan insanların sanki internet servis sağlayıcıya para vererek abone oldukları bir uygulamaymış gibi ayrı bir uygulama olsun ve sürekli abone olsunlar, para versinler modeline geçmek istediği için insanlar Meta'da bu furyaya uyup kendisine ayrı bir uygulama yapmaya karar verdi ve bunu duyurdu. 1 Mart'ta Teleperformance diye bir şirket var. Bu şirket yapay zekayı Hint aksanını kaldırmak için kullandığıyla ilgili bir haber çıktı. Tabii bu böyle çok yeni bir şey değilmiş. Bunu zaten birçok değişik şirkette uyguluyormuş. Bunlar gidip Hintlileri çağrı merkezlerinde çalıştırıyorlar ama insanlar konuşurken bazen Hint aksanı anlayamıyor. Şimdi Amerikalı birine konuşturuyorsun Hintliyi ve Hint aksanı anlayamıyor. Yapay zekayı kullanarak çağrı merkezinde konuşan bu Hintlilerin aksanını Amerikalıya veya başka bir şeye artık neye çeviriyorsa ona çeviriyorlarmış. Böyle bir yazılım yapmışlar bu arkadaşlar. Tabi bazıları bundan rahatsız. Benim konuştuğum kişiyi ben bilmiyorum. Bunu değiştiriyorsunuz siz diyor ama bu sağ alt köşede gördüğünüz gibi şirket diyor ki bu Hint aksanı değiştirince verimlilik artıyor. İnsanlar daha iyi anlaşıyor. Daha iyi anlaşınca sorunlar daha hızlı çözülüyor. Böylece daha çok para kazanıyoruz. Şirket daha çok para kazanıyor. Boş boşa zamanı gitmemiş oluyor çağrı elemanına. Hani burada adamın kendi sesini duyacaksınız. Kendi aksanını duyacaksınız. Her şey doğal olacak ve hormonlu olmayacak, düzeltilmiş olmayacak diye boşuna zaman ve para kaybediyoruz. İnsanlar önemli olan kendi birbirlerini daha iyi anlamaları. O yüzden yapay zeka kullanarak aksanlarını değiştirmek gayet mantıklıdır diyorlar ve bu hizmeti veriyorlar diye bir haber vardı. Ben de ilgimi çektiği için size aktarmak istedim. 3 Mart'ta Çin'den böyle bir video çıktı. Birçok robotun sürü şeklinde Çin'de bir fabrikada ordu gibi gidip birçok işi yaptıklarını gösteren böyle bir uygulama. Belki ne kadar gerçek, ne kadar değil konusu tartışılır ama bu nasıl bir vizyon olduğunu, düşüncenin ne olduğunu gösteriyor. Çünkü birden fazla robotun işbirliği yaparak bu tarz işleri birlikte yapmaları, tamamlamalarına dair bir çaba var. Bu hem Amerika'da var hem de gördüğünüz gibi Çin'de var ve böyle bir robotla, iki robotla değil, onlarca robotla deniyor böyle şeyleri ve her şeyin üretim tesislerinin de insansız robotları daha fazla kullanacağına bir gösterge bu. Giderek daha da artıyor insansız robotların gelişmesi. Geçen sene önemli olan sadece yürümeleri, insan gibi hareket etmeleriydi. Daha sonra görmeleri ve sesli komutlara yanıt vermeleriydi. Şimdi ise takım halinde çalışmaları, birlikte bir işi tamamlamaları ve fabrika ortamında gerçek işlerde kullanılmaları gibi uygulamalara geçildi. Bu giderek kendi yetenekleri bu insansız robotların artıyor. Bunları daha fazla fabrikalarda göreceğimizi öngörmek hiç de yanlış olmaz. Bak bir de birbirlerini şarj ediyorlar. 3 Mart'ta TSMC şirketi ABD'ye 5 tane yeni fabrika kuracağını duyurdu. TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, yarı iletken üretme şirketi şu anda dünyadaki en küçük transistörleri üreten, işte Apple'ın yongalarını falan da üreten bir şirket bu. Biden zamanında bütün bu yonga üretme yeteneklerini Amerika Birleşik Devletleri'ne geri taşımaya karar verdikleri için Amerikalılar, Trump da bunu devam ettiriyor ve diyor ki Tayvanlılara, ya biz artık Tayvan'daki bu fabrikaları kullanmak istemiyoruz, gelin burada üretin, Amerika'da üretin. Tabii bunun bir nedeni nedir? Çin'in Tayvan'a saldırısının giderek yaklaşıyor olması, Çin'in güçleniyor olması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ben anlıyorum ki endişesi, Tayvan'ı koruyamayacağız biz diye düşünüyor. Çünkü nasıl olacaksın Çin çok yakın Tayvan'a. Amerika
böyle bir çatışmaya girmeye kalktığı anda bu Tayvan'ı koruması oldukça zor olacak. Ve bu yarın öbür gün Çin'e gider Tayvan'ın almasa bile orayı etrafını çevirir de o abluka uygulamaya falan kalkarsa o zaman bir anda dünyada yine çip kriz dediğiniz şeyin çok daha radikal halde ortaya çıktığını görebilirsiniz diye. Bu üretim tesisini Amerika'ya taşımasını istemişti Amerika. Tayvanlılar da 5 tane yeni fabrika kuracaklarını açıkladı. Şimdi bu niye önemli? Yapay zekanın daha iyi hale gelmesi için yapay zeka hızlandırıcı, eğitici donanımlara ihtiyaç oluyor. Bunların da daha hızlı ve daha az güç tüketecek şekilde çalışması için bu Tayvanlıların teknolojisi gibi en iyi teknoloji, en hızlı, en az güç tüketecek şekilde olması icap ediyor. Yapay zeka konusunda daha başarılı olacağım diyen bir ülkenin aynı zamanda bu yonga üretme teknolojisine de hakim olması gerekiyor. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Yapay zekada ben hakim olacağım. O zaman bu çip meselesi tamamen bende olacak. Zaten çoğu katman Amerika'da var. Intel'in fabrikaları da var. Ama onlar diyorlar ki Tayvan'a tamam senin teknolojin güzel. Sen iyi işler yapıyorsun ama bunu Amerika'da yapacaksın. 3 Mart'ta Perception adlı bir şirketin ProHand 1.0 diye bir eli. Bunlar sadece robotun elini duyurdular. Son zamanda robotların özellikle ellerinin daha hünerli hale gelmesi için bir çaba var. İnsansı robotlar geçen sene oldukça bir hızla ilerleme gösterdi ama ellerini henüz daha bizim kullandığımız kadar iyi kullanamıyorlar. Diyoruz ama tabii şu anda videoda da görüyorsunuz bayağı yapabildiği bayağı güzel şey var. Şimdi hünerli İngilizcesi bunun dexterity. Yani dexterity'si daha iyi olan bir el yapalım. Daha hünerli, daha fazla yeteneği olsun, daha güzel çalışsın, daha değişik işleri yapabilsin, çek işlere çaksın, çok sert işleri de yapsın, ağır da kaldırsın, aynı zamanda bir yumurtayı da kırmadan tutabilsin ve çok değişik hareketler yapabilsin. O beş parmağını da hissetsin, yapabilsin diye. İnsanlar çalışıyor. Perception şirketinin de bu ProHand 1.0 dediği sürümde bu el için, robotun tamamı için değil, bu el için yeni bir örnek. 4 Mart'ta Dexmate şirketi Vega diye bir robot diyor. Bu Dexmate şirketi Amerikalı bir şirket. Şimdi robotu görüyorsunuz aslında tekerlekli bir robot ama kolları var ve önemli bir özellik katlanabilir olması. Boyu yükselebiliyor, alçalabiliyor. Tam bir insan gibi değil, yürümüyor, bacakları yok ama tekerlekleri var onun yerine. Bu tabii daha çok şöyle düşünülmüş, mutfakta çalışacak, evde çalışacak, böyle rahatça tekerlekleriyle hareket edebilecek, işte getir götürü yapacak ve yürütmek, bir robotu yürütüp dengeye tutmak oldukça zor bir şey. Eğer bununla uğraşmazsa bir şirket daha rahat el kısmıyla uğraşabilir. Az önce ellerdeki hünerden de bahsetmiştik. Dexmate şirketi bu Vega robotunu yaptık biz diyor ve satmaya da başlamış. Fiyatı 79 bin dolar. Eğer 79 bin dolar verirseniz evinizde böyle tekerlekli gidip çiçekleri sulayan, yerleri süpüren ve bir miktar bazı ev işlerini yapan bir robotunuz olabilir. Tabii ne kadar iyi çalışıyor, ne kadar sorunu var onu ben tabii bilemiyorum. Buradan bakarak anlaşılamıyor. Ama videodan görüldüğü kadarıyla bazı işleri yapabiliyor. Bir de yani sen git kendini şarj et deyince kendisini katlıyor. Fazla yer tutmasın diye katlıyor, küçülüyor diye görüyoruz. Dexmate de Amerikalı bir insansı robota örnek olarak karşımıza çıktı 4 Mart'ta. 4 Mart'ta daha önce geçen ay Şubat ayında Unity G1'in Kung Fu yaptığını söylemiştik. Şimdi Kung Fu yapmaya tekrar bir örnek olarak sol tarafta görüyorsunuz ama bir de sağ tarafta bir kızla beraber birlikte işte değişik hareketler yapalım. Kung Fu'yu geçelim, Tai Chi falan da yapalım artık böyle hangi uzak doğu sporunu verirseniz onu yapabiliriz gibi örnekleri de gösterdi Unity şirketi. Bu hareketleri yapma anlamında bir robota hareket yaptırma, bakın işte yere yattıktan sonra rahatça kalkması gibi konularda Unity G1 çok iyi. Gerçekten bu G1 robotunu oldukça iyi geliştiriyorlar. Dengesi, dayanıklılığı, birçok değişik hareketi yapabilmesi açısından bakarsanız insansı robot örneği olarak Unity'nin G1'i oldukça iyi durumda. 4 Mart'ta OpenAI yeni bir araştırma programı duyurdu. Adı Next Gen AI. Ya bu daha çok üniversitelere araştırma fonu vermek için duyurdu bunu. Biz işte Harvard'da, Oxford'da ve MIT'ye işte bir 50 milyon dolar para vereceğiz. Daha çok bunu sonuçta bir geliştiriciler biliyorsunuz gidiyor, bir API'si var bu şeyin OpenAI'ın.
kendi uygulamanızı yapacaksanız oraya işte veri atıyorsunuz. O da size veri veriyor. Hani girdiği veriyorsunuz, çıktığı veriyor. Tabii bunun için para alınıyor. Token denen bir şey var. O belge bunun Türkçesi. Belgeleri atıyorsunuz, belgeleri alıyorsunuz sonuçta geriye. Bu parayla yapılan bir şey. Araştırma amaçlı kullanacaksanız biz size bunları bedava vereceğiz diyor aslında. Şimdi 50 milyon dolar para vereceğiz diyor ama o parayı yine hesaplama yeteneği olarak da veriyor. Bir takım araştırmacılara böyle destekler sağlamışlar. Bununla ilgilenen birisi varsa belki başvurup bize de verir misiniz diye sorabilir diye düşündüm. Haber vereyim dedim. Araştırmacıları destekliyor OpenAI bu yeni programıyla birlikte. 4 Mart'ta çok küçük bir şirkete 4 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığı ile ilgili bir haber çıktı. Şimdi bu Scrunch AI diye bir şirket ve Scrunch AI şirketinin amacı yapay zeka aramalarında sizin şirketinizi ya da artık kimseniz reklam vermek istiyorsanız sizi öne çıkaran bir şirket olması. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. Google'da reklam veriyorsunuz ya. Reklam vermeyi boş ver senin sayfaların önce çıksın. Bir arama yapıldığında üst sıralarda çıksın. Onun için de işte meta dosyası falan yazıyorlar. Bazı sözcükler koyuyorlar işte sayfanın içine. Böylece Google sizi taradığı zaman daha önde çıkarıyor gibi şeyler vardı. Şimdi insanlar daha fazla artık aramayı Google'dan değil de yapay zekadan yaptıkları için bu Google'da sağda da görüyorsunuz. Şimdi sen aradığın zaman bir şey 10 tane mavi bağlantı çıkıyor sana ilk ekranda. Şimdi o 10 tane mavi bağlantı sizin işinizi her zaman çok görmüyor. Çünkü neyin işinize yarayacağını da tam bilmiyorsunuz. Yapay zeka size tam olarak yanıtı veriyor ve güncel yapay zeka araçları, şimdi Perplexity'ye giderseniz, OpenAI, Anthropic neredeyse tamamı artık size bir yanıt verdiğinde bağlantıyı da veriyor. Yani sitenin nerede olduğunu, bu bilginin nerede olduğunu da veriyor size. O yüzden o verdiği bağlantı her neyse onun ilk çıkması, yani herhangi bir konu soruyorsanız birden fazla bağlantı vereceği için ilk çıkmanız aslında bir reklam bu. Bir yandan da önde çıkmanız sizin daha fazla kullanıcı geleceğini de gösteriyor. Bu geçmişte arama motorlarını en iyilenmesi için şirketlerin verdiği hizmeti yapay zeka alanında veren bir şirket Scrunch AI ve bu şirket 4 milyon dolar para aldı. 4 milyon dolar çok bir yatırım değil. Yapay zeka alanına bakarsanız genelde milyar dolarlar konuşuluyor. Ama böyle bir konunun artık bir iş kolu olduğunu göstermesi açısından önemli. İnsanlar artık aramalarını yapay zeka üzerinden yapıyorlar. Birazdan bu konuyla ilgili daha da konuşacağız. 4 Mart'ta Amazon'un kendi akıl yürütme modelini geliştirdiği ile ilgili bir haber çıktı. Geçen sene 3 Aralık'ta ben Amazon'un yeni Nova modellerinin çıktığını söylemiştim. Amazon'un kendi modelleri var. Yapay zeka modelleri var. Bunun adı Nova. Kendisi içeride bunları kullanıyor ama bir yandan da Anthropic'e de yatırım yapıyor. Cloud araçlarına da bayağı para yatırdı Amazon. Ama onu yapıyorum diye bu işleri geliştirmeyi bırakmıyor. Kendisi Nova'yı geliştiriyor. Şimdi herkes düşünen yapay zekaya döndüğü için hem DeepSeek çıktı, OpenAI'nin O3'ü var. Bir yandan işte Anthropic'in Cloud'un modelleri var, düşünen modelleri var. Düşün diyebiliyorsunuz aleti. Amazon demiş ki ben de artık geliştireyim. Madem ben Nova'yı yapıyorum, ben de geliştireyim bunu demiş ve kendi içinde düşünen, yani bir şeye bir yanıt vermeden önce düşünen modelleri geliştirmeye başlamış. Aynı O3 ve DeepSeek gibi. 4 Mart'ta İlya'nın şirketinin değeri 30 milyar olarak açıklandı ve daha fazla yatırım aldı Ilya Sutskever. Ilya Sutskever bilmeyenler için OpenAI'ın kurucularından biri. Ve Ilya'nın hocası Geoffrey Hinton geçen sene Nobel ödülü almıştı yapay zeka alanında. Kendisi doktora yapmış. Doktora hocası Geoffrey Hinton, Ilya Sutskever'ın. Ilya Sutskever anlaşamadı Sam Altman'la. OpenAI'yi terk etti ve kendi yapay zeka şirketini kurdu. Adı Safe Super Intelligence şirketi. SSI. Niye Safe Super Intelligence? Super Intelligence ne demek? Artık yapay genel zekayı yapma ile ilgili bir soru işareti yok insanların kafasında. İnsan kadar düşünen ve insan kadar iş yapan yapay zekayı nasıl yapacağını buldu. Bu senenin sonunda büyük ihtimalle bunu göreceğiz. Şu anda gördüğümüz yanıtlar bile bayağı insanla ilgili insan kadar yanıt verebiliyor. Zaten bunu da biraz sonra göstereceğim örnekleriyle. Diyor ki İlya ve benzeri kişiler
Asıl artık super intelligence'a bakmamız lazım. Bu ne demek? Yapay süper zeka insandan daha zeki olacak. Şimdi insandan daha zeki olunca onu nasıl kontrol altında tutacaksın? Nasıl denetleyeceksin? Seni kandırabilir, seni manipüle edebilir. Bunu güvenliğini nasıl sağlayacaksın? Asıl mesele bu diye. Hatta İlya'nın geçmişte de konuşmuştuk bunu. Elon Musk ile bir muhabbetleri var. Elon Musk ayrılırken OpenAI'dan diyor ki benim için en önemli konu güvenlik. Ve o zamanlar ortada bu kadar güçlü yapay zeka modelleri yok. İlya bugünlere geleceğimizi görüyor ve diyor ki en önemli konu güvenlik. O yüzden şirketini kurarken de adına Safe Super Intelligence koyuyor. Güvenli süper yapay zeka diye koyuyor. OpenAI'den ayrılmasının ana nedenlerinden bir tanesi de bu güvenlik meselesi. Zaten OpenAI'de en son bu güvenlik grubunda çalışıyordu. Yani bu nasıl kontrol edeceğiz bizden daha zeki olan yapay zeka kısmında çalışıyordu. Sam Altman'la anlaşamamasının ana nedenlerinden biri de Sam Altman'ın bu işleri takmıyor olduğunu düşünmesiydi. Çıktı bu şirketi kurdu. Bu şirkete ne yaptığını şu anda hiç kimse bilmiyor. Hiç kimseye şu ana kadar bir ürün göstermedi ve de bu şirkette çalışan kişilere LinkedIn'de bu şirkette çalıştığınızı yazmayın diyorlarmış kendileri içeride. Bu profillerinize koymayın diyorlarmış. Ama buna rağmen yani hiçbir bilgi verilmemesine rağmen bu şirketin değeri 30 milyar dolar ve 2 milyar dolar para şu anda yatırım olarak gelmiş bu şirkete. İnsanlar İlya Sutskever'ın teknik niteliğine güveniyor ki kendisi OpenAI yapan insanların başında geliyor diye de düşünebiliriz. O yüzden yakın zamanda Safe Super Intelligence şirketinin çok ilginç şeylerle karşımıza çıkacağını beklemek çok da hayalcilik olmaz diye düşünüyorum ben. 5 Mart'ta Manus diye bir eylemci yapay zeka aracı çıktı. Şimdi bu Manus ne? Ben eylemci yapay zeka deyince işte bu daha önce konuşmuştuk. OpenAI'ın Deep Search gibi şeyleri var. Veriyorsunuz sizin için araştırıyor ve belli işleri yapıyor. Manus da böyle bir araç. Şimdi Manus şirketi kendi yapay zekası olan bir şey değil, hazır olan dil modellerinden birini kullanıyor. Cloud'u veya işte Q&A kullanıyormuş işte Ali Baba'nın gibi şeyler söyleniyor bununla ilgili. Bunların yaptığı ana şey eylemci yapay zeka aracı. Bakın bir örnek gösteriyor şu anda. Siz insan kaynakları müdürlüğündesiniz. Şimdi işte gelen özgeçmişleri şöyle bir tarayacaksınız, uygun adayları bulup çıkaracaksınız diye. Şu anda bunu alıyor, işte şu özgeçmişler uygun adaylardır diye bakan kişiye veriyor. Bu olağan şartlarda insan kaynakları müdürlüğünde insanların yaptığı bir şey herhalde. Şimdi 1000 tane başvurunuz var ve bunu 20'ye indirmek istiyorsunuz. Çünkü sadece 5 kişiyle mülakat yapacaksınız diyelim neyse. Buna diyorsunuz ki ben şu ölçütlerde bir adama istiyorum. Bana bu özgeçmişleri şöyle bir tara ve ilgilenebileceğimi düşündüğün özgeçmişleri bana çıkar diyorsunuz ve çıkarıyor. İkinci örnek olarak da diyor ki ben bir ev alacağım. Şöyle bir bütçem var, böyle bir gelirim var. Ben şu bölgede şöyle bir ev alacağım. Bana bu evi arar mısın? Ve gidiyor işte sitelere bakıyor. Hangi evler, nasıl bir ev sana uygun olur? Yani başka bir şey söylemiyor. Bakın siz derdinizi sanki bir emlakçıya söyler gibi buna söylüyorsunuz. Ve o da bunun gereğini yapıyor, araştırıyor ve size sonucu gösteriyor. Manus bu senenin eylemci yapay zeka yılı olduğunu gösteren bir örnek ve değişik işler yapıyoruz. Mesela bakın diyor kendi Twitter sayfasında da X sayfasında diyor ki işte biz gökyüzü olaylarını raporlayacak bir sistem yapmak için böyle bir talimat verdik. Kendisi Skywatch diye bir sayfa yaptı, koydu diyor mesela işte. Bakın sağ tarafta da şu anda hisse senetlerini izleyen iş yapıyor. Bunlarla ilgili aradaki ilişkileri çıkaran bir rapor yazıyor sizin için. Ve bununla ilgili bakın grafikler yapıyor. Hadi bir sitesini de yap diyor. Ondan sonra çıkarıp sesini de yapıp koyuyor. Gördüğünüz gibi artık eylemci yapay zeka basit sayfaları, siteleri yapabiliyor. Bu tarz analizleri yapabiliyor. Grafikleri hemen çıkarabiliyor ve sizin hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Diyorsunuz ki ben bu aradaki ilişkiler, şu hisselerin arasındaki ilişkiyi gösteren grafikleri çıkar diyorsunuz. O çıkarıyor ve siteyi de sizin için yapıp siteyi de koyuyor. Siz de artık bağlantıyı paylaşıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir grafik göster. Ben sol tarafa da kopyaladım bunu. Tabii herhangi bir böyle bir
bir yapay zeka aracı çıktığında kendisinin diğerlerinden ne kadar daha başarılı olduğunu gösteriyor. Burada tabii anlamlı karşılaştırma OpenAI'nin Deep Research. Deep Research de böyle işler yaptığı için ve diyor ki biz başarı olarak Deep Research'ten daha iyiyiz. Grafikleri görüyorsunuz. Tabii genelde birileri bir şey duyurduğu zaman, bir yapay zeka aracı duyurduğu zaman hep böyle iyi olduğunu gösteren grafikler gösteriyor. Ben eylemci yapay zekaların giderek artacağını düşünüyorum ve şu anda bunların örneklerini giderek daha fazla da görüyoruz. Manus da bunlardan bir tanesi. İlgilenenler bu videolarını izleyebilirler kendi YouTube kanallarında. Hindistan Spacio Pro ve Spacio M1 diye iki tane ayrı robot duyurdu. Bunların ikisi de Mart ayında duyurdu. Önce bu Pro olanı gösterdi videoda, sonra bu M1'i gösterdi. Yani ikisi aslında benzer robotlar. Biri daha gri, birisi beyaz ama hani hafif biraz farkları var herhalde. Şimdi bunun özelliği yine ayakların tekerlekli olması. Aynı az önce Amerika robotunda gördüğümüz gibi örnek bir robot göstermiştim size. Bunlarda da sadece tekerlekli ayaklar var. Önemli olan bundan odaklandığı şey yine el. Elin hünerli olması. Çünkü eğer bir mutfakta çalıştıracaksanız bir robotu belki de öyle çok adım atmasına, onunla uğraşmamıza çok gerek yok. Biz asıl elle uğraşalım diye düşünüyor robot şirketleri. Bu gördüğümüz robot Hindistan'dan çıkan, bu şekilde işte elleri olan, hareket eden, en azından tekerlekli de olsa hareket eden, işte bir miktar ağırlık kaldıran, bazı işleri yapmaya çalışan, en azından yapmaya teşebbüs ettiğini gösteren bir ilk deneme. Daha önce ben Hindistan'dan robot geliştirmeyle ilgili bazı şeyler paylaşmıştım ama ilk defa böyle bir video görüyoruz. Ve 11 bin dolardan başlıyoruz diye gösteriyorlar. M1 ve Pro. Pro olunca herhalde daha güçlü oluyor diyebiliriz. Böylece Hindistan'dan da bir şirket insansız robot furyasına katılmış oldu. 5 Mart'ta OpenAI'ın yapay zeka eylemci araçları için aylık 20 bin dolara kadar ücret isteyeceği ne dair haber çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı eylemler, bu araçların yapacağı bazı eylemler doktora düzeyinde. Yani sen doktora düzeyinde bir aracı kullanacağın için diyor ki OpenAI, madem sen bu kadar nitelikli bir eleman kullanacaksın, her şeyi bilen ve de akıllı bir araç vereceğim ben sana, o zaman sen bunu doktoralı bir adamın maaşı için verdiğin parayı ver bana diyor. 20 bin dolar ayda bana ödeyebilirsin. Böylece eleman alman gerekmez. Onun yerine bunu ben sana verebilirim diyor. Tabii yapay zeka şirketleri, OpenAI gibi şirketlere çok fazla yatırım yapıldığı ve değerlemeleri çok yükseldiği için bunların bir gelire ihtiyacı var. Yatırımcılara bir para ödemeleri gerekiyor. Ve bunlar diyorlar ki artık bakın böyle bir katma değer yaratıyoruz. Yarattığımız katma değer sayesinde siz çok daha ucuza aynı işleri yaptırabileceksiniz. Doktora düzeyindeki adamın yaptığı işleri yaptıracaksınız ki 20 bin dolar ayda buna verirseniz yılda 240 bin dolar eder. 240 bin dolar aslında doktoralı bir kişinin maaşı, giriş düzeyinde maaşı diyebiliriz. Yani böyle daha nitelikli insanlar için bu 500 bin dolar falan olabilir. Tabii sen bir insan tuttuğun zaman yıllığı 500 bin dolara falan bir insan tuttuğun zaman onu günde 8 saat falan çalıştırıyorsun. Hafta sonu akşamları çalıştırmıyorsun. Ama otomatize edilen bir şeyi bu alete verirsen 20 bin doları verip 3 kişilikte çalıştırabilirsin buna. Vardiyalı çalışıyormuş gibi bütün gün çalıştırabilirsin. Herhalde bu düşüncelerle biz öyle bir katma değer yaratacağız ki bu 20 bin doları vermek mantıklı olacak diyorlar demek ki. Çünkü düşünürseniz yapay zeka aracına ayda 20 bin dolar istemek çok fahiş gibi geliyor şu anda size. Ama demek ki yaratacağı katma değer o 20 bin doları başkasına verdiğinde alacağı katma değerden şirket için çok daha iyi diye düşünüyorlar. Böyle bir haber çıktı The Information sitesinde. 5 Mart'ta böyle bir video çıktı. Fransız Polen Robotics diye bir şirket. Şimdi robot çok başarılı değil. Biraz yavaş. Evet, kendileri biraz dalga geçiyorlar bununla. Düşünüyor falan diyor işte. Şimdi bu robot alıyor. Bir liste var elinde. Eli de çok hünerli değil. Görüyorsunuz böyle iki parmaklı gibi. Uğraşıyor, deniyor. İşte listeyi alıyor. Bakın solda da kendi gördüğü şeyi gösteriyor. Biraz zor da olsa başarıyor. Ondan sonra listeye bakıyor. Bunları ayırması gerekiyor. İşte şunları al,
onu sula koy, bunu işte sepete koy, onları tabağa koy gibi yapması gerekiyor. Çok başarılı değil, gördüğünüz gibi kartı düşürdü. Şimdi elmayı götürüp işte yine iki elini kullanarak bunu ayırıyor. Ama son derece başarılı değil. Bu insansız robot meselesinde Avrupa birazcık Çin ve Amerika'dan geride kaldığı gibi görünüyor. Her ne kadar geride kalmış olsa da sonuçta bazı işleri yapabildiğini burada da görüyorsunuz. Yani devirdi, tenis topunu ayırmaya çalıştı, başaramadı. Her şeyi çok iyi yapamıyor. Tabii bu tarz işleri çok iyi yapan araçlar var artık. Yani mesela Figür şirketinin, Figür AI şirketi. Bu tarz işleri yapan robotlar artık fabrikalar da böyle şeyler yapıyorlar. Kendi Helix diye bir araçları var. Bundan daha önce bahsetmiştik. Yine Optimus, Tesla'nın Optimus'u böyle şeyler yapabiliyor. Yani bu da Fransızların bir denemesi ama çok da başarılı değil gibi. Bir de kendi kendine dalga geçen böyle bir video yapmış olmaları da tabii hoş. Çok başarılı bir deney olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama en azından deniyorlar. En azından bir deneme var. Ya da eğleniyorlar gibi görünüyor bir yandan da bu robotla birlikte. 5 Mart'ta Bot Auto diye bir şirket, bu yeni başlamış bir şirket, küçük bir şirket, Texas'ta sürücüsüz tır denemelerine başlayacağını duyurdu. Şimdi bu şirket Houston'da kurulu bir şirket ve diyorlar ki biz San Antonio ile Houston arasında artık yük taşımacılığı yapacağız. Ve şirketin kurucusu bir Doktor Who var. Bu arkadaş şirketin kurucusu ve yöneticisi, müdürüymüş. Ya diyor ki biz şunu merak ediyoruz. Yani bunu geliştirdik zaten, biliyoruz nasıl olduğunu ama biz bunu bir deneyelim 4 aylığına ve şunu görmek istiyoruz. Bir, müşteri gerçekten bunu kullanacak. İki, biz bu işten para kazanabilecek miyiz? Çok net, yani kendileri de açık açık söylemişler. Biz bundan para kazanabilecek miyiz? Görmek istiyoruz. Geliştirdik. Şimdi bir San Antonio ile Houston arasında şöyle bir gidip gelelim diye. San Antonio Houston arası yaklaşık 4 saat süren, ben o otobüste gitmiştim oradan bir. 4 saat kadar süren bir yer. Yani yol sonuçta, bunlar otoyol biliyorsunuz. Çok da böyle zor bir yol değil. Yani aslında başarabilirler diye düşünüyorum. Genelde de Texas'ta bu tarz şeyleri denemek için çok fazla bir şirket çalışıyor. Son zamanda bu sürücüsüz tır denemesi, Texas iyi bir yer herhalde. Herkes burada denediğine göre. 6 Mart'ta Hedra Karakter 3 adlı aracını, bu metni verdiğinizde video veren bir araç. Bu tarz araçlar çok fazla var. Geçen senenin başında, 2024'ün başında OpenAI'ın Sora'sının çıkmasından sonra bu tarz bir sürü araç çıktı ama artık görüyorsunuz Karakter 3 hiç fena değil. Yani videoda da gördüğünüz gibi bayağı başarılı. Yani çok ilginç karakterler çıkarıyor, işte patlamalar, işte bitkiler, birçok şu açıdan hakikaten başarılı görülen bir video aracı. Bu araçlardan çok var. Bu ayda bu araçlardan duyurulan birçok araç var aslında, böyle metni verdiğinde video veren araçlardan birçoğu duyuruldu Mart ayında, 2025'in Mart'ında. Ama ben size yine bunu duyurmak istedim. Hedra'da Karakter 3'ü piyasaya sürdü. Bunu kullanabilirsiniz. 6 Mart'ta Çinli PND Botix Adam adlı robotunu gösterdi. Adam. Yani tabii adam diye okuyorum ama ben İngilizce Adam. Adem aslında. İlk insanın adını vermişler robota. Şimdi Çinli robot, insansız robot bir şirketi bir sürü. Ben şu an artık sayısını bilmiyorum. Ondan fazla olduğuna eminim bunun. Şimdi bugüne kadar yapay zeka güncelerinde bunlardan çok fazla gösterdik. Bu da fena değil gibi. Yani bayağı ilginç hareketler yapıyor. Dengesi fena değil. Biraz kung fu'ya benzer hareketler oluyor. Dans ediyormuş gibi bir hali var. Fena değil gibi. Düşmesin diye de bir kancaya takmışlar. Demek ki düşüre düşüre tabii insan böyle şeyleri yapıyor. Sonuçta Çin'den yeni bir robot, Adem, ilk insan adı taşıyan bir robotları var ve böyle kung fu'ya benzer dans eden bir robotları var Çinlilerin diyebiliriz. 6 Mart'ta Sudoride adlı şirket Muse diye bir araç duyurdu. Bu bir kurgu yazarı. Roman yazıyor size. Şimdi gidiyorsunuz, siz veriyorsunuz bunu. Sizin için böyle kurgu bir hikaye yazıyor. Bunun en önemli özelliği, bu Muse'un en önemli özelliği kurgu olması. Yani size böyle çok ilginç hikayeler yazabiliyor olması ve rastgele olması birazcık da. Genelde normal yapay zeka mutlu sonla bitiriyor ya her şeyi. Burada öyle bir şey yok. Filtresi falan
falan yok. Mutsuz sonla da bitebiliyormuş hikayeler. Öyle bir özelliği varmış. Zaten aslında yapay zeka, Elon Musk bunları söylüyor ya. Yapay zekaya böyle çok fazla kısıtlar koymak iyi bir şey değil. Biraz bırakın da kendisi özgür düşünsün. Kötüyse kötüye gitsin gerekirse gibi düşünceleri de var. Bu kurguda her şey mübahmış benim anladığım. Her türlü şeyi yazabiliyormuş. Ben biraz açıp bir denedim. Siz deneyebilirsiniz. Bedava denenebilen bir şey bu. Girin bir hikaye yazabilirsiniz. Yazıyor hakikaten. Böyle bayağı uzun uzun ve şöyle yapıyor bir de. Buradaki karakterler şunlardır diye karakterleri listeliyor. Çok ufak bir cümle veriyorsunuz. Ben mesela dedim ki ya bana bir Türk mitolojisinden bir şey yazsana dedim. Ne biliyor diye. Hemen aşağıya Aşina yazdı, Asena yazdı, kurtlar falan uçuştu bir anda ve karakter Alper Tunga diye bir karakter yazdı. Kurgu falan ama hakikaten gerçek isimlerden başladı. Karakterlerin isimlerini sıralıyor. Nerede geçtiğini ayrıca yazıyor, onu tarif ediyor. Yani böyle senaryo yazar gibi bir yandan da. Bu gördüğünüz şey senaryo yazar gibi. Eğer senaryo yazmayı düşünen arkadaşlar varsa bir göz atmalarında yarar var. Ben başarılı gördüm Muse'un bu yaptığı şey bayağı iyi gibi. Evet, Luma Labs R2 Flash diye bir şey dedi. Yine metni veriyorsunuz size böyle bir video çıkaran bir araç. Tabii bu gördüğümüz örnek az önceki gördüğümüz karakter 3'ün örneği gibi değil. Şimdi buradaki başarı genelde ne kadar iyi insan çizebiliyor, ne kadar iyi dış dünya simülasyon yapabiliyor gibi. Burada bazı efektleri gösteriyor gibi hani bu araç. Yani örnekten gördüğümüz. Denemek lazım. Luma da bu işi böyle başlangıçta iyi yapan şirketlerden bir tanesiydi. Bu da R2 Flash diye yeni bir araç çıkardı ilgilenenler için. 7 Mart'ta yeni bir Reflection diye bir şirket duyuruldu. Bu şirketi kuran iki kişi DeepMind'den ayrılan iki kişi. DeepMind Google tarafından satın alınan bir şirket biliyorsunuz. Hatta DeepMind'in yaptığı bu protein katlama gibi şeyler Nobel almalarına sebep oldu. DeepMind şirketinden bir kişi gitti kimya alanında Nobel aldı Google'da. Şimdi bu iki kişi DeepMind'den ayrılmış bu şirketi kurmuş. Reflection şirketini ve 130 milyon dolar yatırım almışlar. Tabii 130 milyon dolar hiç az bir para değil. Yapay zeka alanına baktığınızda bazen az bir para diye görünebiliyor. Milyar alman lazım ki bir yerlere gelesin. Çünkü hesaplama çok maliyetli bir şey diye düşünüyor bazıları. Ama 130 milyon da fena sayılmaz. En azından başlangıç düzeyi için. Şimdi bu arkadaşların ilk yapacağı şey neymiş? Kodlama. Yani programlama işine gireceklermiş. Ve de biz programlama işine gireceğiz, bu işleri de biliyoruz dediklerine göre ve insanlar da bunlara inandığına göre demek ki inandırıcı bir iş modelleri var bir yandan da. Programlama konusunda yapay zeka aracı yapmaya kalkan Devon vardı geçmişte. Anthropic'in kendi kodu var. Şimdi yakın zamanda OpenAI'da Codex diye bir şey çıkardı. Herkes programlama araçlarına doğru gidiyor. Zaten başka kursör gibi şeyler de var biliyorsunuz. Kodlamaya yardımcı olacak. Programlama üzerine yapay zekacılar tam hızlarıyla gidiyorlar. Daha iyi kod yazılsın, kendi kendine kod yazsın diye. Çünkü bunu yapay zekanın hızlandırılması için bir yöntem olarak da görüyorlar. Daha hızlı kod yazarsak, daha iyi kod yazarsak yapay zeka da daha hızlı gelişir diye de görüyor şirketler ve herkes. Bu arkadaşlar da bu trene binmişler ve 130 milyon doları da almışlar. Google kurucusu Larry Page yeni bir şirket kurmuş. Tabii ki yapay zeka ile alakalı. Ama Larry Page'in kurduğu yapay zeka şirketi üretimle ilgili. Bir ürünü nasıl üreteceğiyle ilgili yapay zeka bağlantılı bir şirket kurmuş. Şimdi bunun yapmak istediği şey çok fazla iyi hale getirilmiş tasarımlar çıkarsın. Öyle bir tasarım çıkaralım ki ondan sonra da fabrikalar bu tasarımı üretebilsinler. Hani böyle öyle bir yapay zeka aracı yapacağız ki biz şöyle bir ürün istiyoruz diyecek. O ürünü geliştirecek. Ondan sonra da onu üretecek bir fabrikada gibi böyle bir şirket kurmuş. Şu anda gizli yaptıkları işler gizli ama şirketin kurulduğu açık. Ne iş yaptıkları ile ilgili insanların fikri var. Ben de size aktarmak istedim. Şimdi Larry Page sonuçta parası çok olan Google gibi bir şirketi kurmuş ve başında bulunmuş bir insan kendisi, kurucusu. Böyle bir işe iddialı bir iş bir yandan da bu. Bir ürünü söylüyorsun, onu geliştirip ondan sonra üretim bandına götürecek bir yapay zeka aracı geliştirmek ama sonuçta yapan kişi de şey değil yani böyle çok yani bir insan değil. Her türlü maddi kaynağı olan kafası çalışan bir insan olmaz demeyin. 7 Mart'ta Meta'nın
WhatsApp'a yapay zeka aracı ekleyeceğiyle ilgili bir haber çıktı. Şimdi Meta biliyorsunuz bütün bu Facebook, WhatsApp, Instagram'ın üst şirketi. İlk başlarda Facebook'tu. Facebook gitti WhatsApp'ı, Instagram'ı bunları satın alınca bir üst şirket kurdu. Aynı Google'ın üst şirketi Alphabet ve bazı diğer şirketlerine sahibi Alphabet ya işte Meta'da böyle üst şirket. Şimdi WhatsApp da bunların olunca yapay zeka aracını WhatsApp'a ekleyelim. Böylece bu bir özellik olsun diye deneme amaçlı bunu açmışlar herhalde. Ben tabii biz kullanamıyoruz şu anda. Yalnız tabii böyle olunca WhatsApp'tan gelen resimleri verebiliyorsun. Burada gelen yazıyı sorabiliyorsun. Senin yazışmalarını okuyabiliyor. Bir yandan sen kendi okutabiliyorsun gibi bir araç WhatsApp'a eklemeyi düşünüyormuş Meta. Tabii bu insanların kendi yazışmalarının okunması konusu biraz endişe verici bir şey olsa da çok büyük kolaylıklar getirebilecek de bir şey. Şimdi ben bu Cumhurbaşkanlığı adaylığım münasebetiyle gelen e-postalara bakarken şimdi şey kullanıyorum. Google Workplace kullanıyorum. Yanında Gemini var. Şimdi açıkça söylüyor. Diyor ki sen diyor ben hiçbir şey söylememe rağmen Cumhurbaşkanlığına aday oldun. Bununla ilgili de takipçilerini Yüksek Seçim Kurulu'na gitmeye davet ettin. Onlar da gitmişler. Bak sana şu anda yaptığı, verdiği dilekçenin numarasını gönderiyor diye bana ya sağ tarafta özetliyor ve verilecek cevabın ne olabileceğiyle ilgili bazı önerilerde bulunuyor. Aslında bu tarz e-postaları okuyup ufak tefek yanıtlar vermek ya da size özetlemek için çok kullanılabilecek bir araç bu. Sekreter gibi kullanılacak bir araç bu. Size çok kolaylık sağlayabileceği gibi tabii gizlilik, mahremiyet endişeleri de getirebilir. Hani WhatsApp açısından da aynı şey bu sonuçta. Gelen mesajlarınız çoksa özellikle mesela bir grup oluyor. O bir sürü gruba giriyorsunuz. Bir sürü mesaj geliyor. Şimdi onun hepsini okumanız çok zor. Yani buna şöyle şeyler diyebilirsiniz. Ya şunları oku da bana bir özetle var mı bir şey gibi. Veya benimle ilgili olan bir konu var mı sence gibi derseniz o zaman sizin yerinize sekreteriniz gibi davranıp bu mesajları takip edebilir. WhatsApp'a böyle bir araç eklenmesi tabii ki güçlü bir özellik ama işte insan mahremiyetinden de şüphe etmiyor değil. 7 Mart'ta DOGE, Department of Government Efficiency var ya Amerika Birleşik Devletleri'nde Elon Musk'ın başında olduğu. Bu DOGE kendi sohbet robotunu kullanması için 1500 tane federal çalışana vermiş. Tabii bu kendi kullandıkları böyle bir sohbet robotu yapmışlar ama zaten Llama, işte Cloud gibi şeyler de kullanıyor. ChatGPT'ye benzer bir arayüzü var diyor. Şimdi bu federal çalışanların doğrudan böyle gidip de bir yapay zeka aracı kullanmak yerine kendi yaptıkları bu verimliliği arttırma üzerine herhalde özelleştirdikleri böyle bir aracı kullanmalarının daha güvenli olacağıyla ilgili bir fikirleri var. Sonuçta bu verimlilik artışı sağlamak isteyen bir devlet kurumunun yapay zekayı federal görevlilerde, çalışanlarda yaygınlaştırmak için bir çabası olarak bir kenara yazmamız gereken bir haber. 7 Mart'ta Microsoft kendi yapay zeka modellerini duyurdu. Adı MAI, Microsoft AI aslında onun kısaltması. Şimdi Microsoft'un kendi kendine böyle bir yapay zeka dil modeli, yeni bir kendi modelini geliştirmeye kalkıyor olması hem gerekli mi emin değilim diye düşünebilirsiniz hem de geçmişe bakarsak çok anlamlı. Çünkü bunların yapay zeka işinin başına Mustafa Süleyman diye birisi var. Ve bu yapay zeka takımının başındaki Mustafa Süleyman'ın OpenAI'deki kişilerle pek anlaşamadığı, Sam Altman'la falan da böyle atıştığıyla ilgili geçmişte haberler vardı. Konuştuk hatta geçmişte. Belki bazı arkadaşlar hatırlar. Şimdi herhalde Mustafa Süleyman demiş ki ben de kendiminkini yapacağım. Microsoft'unki daha iyi olacak OpenAI'ın modellerinden gibi. Şimdi bunlar kendi modellerini yapıp bu modelleri Azure üzerinden geliştiricilere satmak istiyorlar. Sonuçta Microsoft'un iş modellerinden en önemlisini sunucuları kur, sunuculardaki yapay zeka modellerini geliştiricilere parayla sat. Sanal makine sat bir yandan. İşte geliştiricilere, şirketlere böyle şeyler sat. Şimdi zaten DeepSeek gibi Meta'nın işte laması gibi şeyleri zaten deniyorlar bunlar.
fonksiyonları, böyle şeyleri zaten veriyorlar. Copilot'ta deniyorlarmış bunu. Bir yandan da kendi dil modellerini geliştirmeye başlamışlar. Ben Mustafa Süleyman'a inat edip OpenAI'ye karşı böyle bir tane de biz yaptık diyeceğini düşünüyorum. Çünkü Google'ın Gemini'yi var. Meta'nın Llama'sı var. Microsoft'un bir şey yok. OpenAI'nin peşinden gidiyor ki Amazon'un Nova'sı var. Ona rağmen Anthropic'e de yatırım yapıyor. Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı gibi. Ama yine de diyorlar ki bir de biz geliştirelim. Bir tane de bizde olsun. Mai belki de ileride adını çok duyacağımız XAI gibi MAI herhalde bu da nasıl okunacak bilmiyorum ama böyle yeni bir araç. Şimdi 8 Mart'ta Akın Robotics'in kendi sayfasından böyle bir video paylaşıldı. Akın Robotics Türkiye'deki insansız robot yapan Konya'daki şirket. Ben daha önce bunun videolarını paylaşmam çünkü Akın Robotics biz bu yapay zeka güncesini yapmadan önce insansız robot işine girmiş ve bu tarz robotları üretmiş bir şirketti. Hani yeni bir haber değildi. Ama bu ay bunu Demirören Haber Ajansı'na çıkınca böyle bir şey ben de göstermek istedim. Çünkü bazı arkadaşlar ben insansız robot videolarını gösterince ya işte Konya'da da bizim de var diyorlar. Ben Akın Robotics'in bütün çabalarını takdir ediyorum. Bu da gördüğünüz gibi bir robot var burada. Yalnız tabii bu haberde benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Hani bir yüz var, konuşuyor, işte bazı şeyler söylüyor, iletişim kuruyor bir şey söylediğinde kadının haklarıyla ilgili bir şeyler söylemiş ama dikkat ederseniz şimdi ben ne beklersiniz? O gülü çıkarıp kadına onun vermesini beklersiniz. Ama el hareketiyle ilgili bir şey göstermiyor. Tabii bu Akın Robotics'in bir reklam çabası. Yani kadınlar gününde böyle bir reklam yapalım diye öğretmenlere. Şimdi robotun yanında bir hanımefendinin çiçekleri tutması ve insanların gelip oradan alması tam işlev gösteren bir şey değil. Ama kendi sayfalarına bakarsanız böyle değişik konuştuğunu, bazı hareketleri yaptığına dair böyle videolar görüyorsunuz. Sonuçta buna benzer videoyu ben az önce gösterdim. Hintlilerin de benzer robotları var. Akın Robotics gibi şirketlerin Türkiye'ye desteklenmesi lazım. Sayısında artması lazım daha fazla. Daha fazla insansız robota ihtiyacımız var. 10 Mart'ta iPhone üreticisi Çin'de bir Foxconn diye bir şirket var biliyorsunuz. O Foxconn kendi Fox Brain diye bir model duyurdu. Yani çünkü o fabrika zaten şehir gibi bir şey. İçinde bir sürü insanlar var. Onların yurtları, böyle yaşam alanları. İnanılmaz büyük bir yer o Foxconn dediğiniz yer. Şimdi Foxconn kendi tedarik zincirini ve üretim tesisindeki çalışmalarını yönetmek için kendi özel modelini yapmak istemiş. Gitmiş Meta'nın bu açık kaynak laması var ya, lamayı almış. O lamanın üzerine kendi modelini geliştirmiş. Adı da Fox Brain. Bu aslında bu tarz üretim şirketlerinin ya da böyle herhangi bir şirketin kendisine özel bir modeli geliştirmeye kalkması açısından da bir örnek. Ve bunun için çok fazla bir yatırım da yapmamış diyeceğim ama tabii küçük bir şirket için bir yatırım yani 120 tane Nvidia H100 de yaptık biz bunu diyor. Yani 120 çok büyük bir sayı değil. Yani mesela Türkiye'nin yapabileceği bir şey. 120 tane H100 TÜBİTAK falan bulabilir veya bir Arçelik bulabilir mesela ve benzer bir modeli kendisi de yapabilir. Böyle bir şeyi deneyebilir. Aslında belki de bizim şirketlerimiz de bunları düşünebilir. Kendi işleri verimliliğini arttıracak bir özel yapay zeka, kendisine özel bir yapay zeka modeli. 10 Mart'ta Japonya'da sürücüsüz tır girişimiyle ilgili bir haber çıktı. Bu Plus şirketi şimdi bakarsanız haber diyor ki Plus biz diyor küresel önderiz bu işte diyor. Bu tır meselesine yani bu otonom araç sürme işi yapay zeka ile araç sürme işinde küresel öncüyüz diyor. Bu Tier 4 şirketi Japon şirketi. Şimdi burada diyor ki Japon devletinin zaten sürücüsüz tırlarla ilgili bir herhalde eylem planı var. Zaten böyle şeyler yapmak istiyor. Bunlar da o işi, o hayata geçirme kapsamında Japon devletinin bu stratejik planına uygun olarak bir işbirliğine gitmişler. Plus şirketi, Amerikan şirketi, Tier 4 Japon şirketi bunlar el birliğiyle Japonya'da bir sürücüsüz tır filosu yapacaklarmış. Bunu yerel bir üreticiyle yapacaklarını söylüyor. Çünkü Plus kendi kendine giden araç yapıyor. Yani Tier 4 ne yapıyor bilmiyorum. Bu da yazılım, açık kaynak yazılım falan işleri yapıyoruz diyor. Ama araç yapmıyor. Şimdi araç diyor Japonlar bizim Toyota'mız falan
falan var. Onlar yapar herhalde diyorlar herhalde böyle bir aracı kendileri için. Burada ilginç bir haber var içeride. Diyor ki 2030 yılına kadar Japonya'da toplam tır sürücüsü sayısında %36'lık bir açık olacak diyor. Yani tır sürücüsü ihtiyacı 100 olacaksa bunun 64'ünü biz bulabileceğiz. 36 tane tır şoförünü bulamayacağız. O yüzden tır şoförüne ihtiyacımız var. Biz bunu yapay zeka ile karşılayalım diyorlar. 5 sene sonra bakın. Bu çok uzak bir zaman değil. Japonya'da tır şoförü olmak mantıklı bir şey olabilir. Diğer taraftan eğer yapay zekayı hakikaten uygulamaya geçirirlerse tır şoförüne ihtiyaç da kalmayabilir. Tabi buradaki güdülerinden bir tanesi Japonya'daki nüfusun azalıyor olması. Yani tır şoförü bulamayacağız derken nüfusumuz da azalıyor diye bir yandan düşünüyor devlet. Ama insansız tırların kullanılması için ciddi bir plan olduğu ve de 5 yıl sonra aradıkları tır şoförlerini bulamayacağını öngören Japon hükümetinin bu çabalarını desteklediğini görüyoruz. 11 Mart'ta Meta'nın kendi tasarımı olan yapay zeka eğitme yongasını denemeye başladığına dair bir haber çıktı. Reuters'ta çıktı bu haber. Meta bayağı bir zamandır yapay zeka eğitmek için kendi çiplerini üretiyor zaten. Tasarlıyordu zaten. Bunun üretim aşamasına geldiği anlaşılıyor, denendiği anlaşılıyor. Bunlar yine bayağı hesaplama yapan araçlar. Yani sonuçta yapay zeka eğitme işine çarpma, toplama yapan araçlar bunlar. Ama daha verimli olsun. Grafik işlemcisine göre H100 alacağımızda biz kendimize göre çarpma yapalım. Oradaki yazılım neyse onun işini yapalım. Meta'nın modellerini daha iyi hızlandıralım diye böyle bir eğitim yongası yapmışlar ve şu anda deniyorlar. Bunu zaten bazı arkadaşlarımız mesela Utku, bu kanalda Utku Diril'in videoları da var. Meta'da çalıştığı zaman bu işlerde çalışıyordu. Şimdi de o işler hayata geçmiş diye görüyoruz. 12 Mart'ta Google Gemma 3'ü duyurdu. Gemma modelleri Google'ın açık kaynak modelleri. Ben daha önce işte Gemma 2 ailesi diye 31 Temmuz'da geçen sene Temmuz ayındaki güncede bahsetmiştim. Bu Google'ın böyle bir modeli vardı. O zaman da bakın bir grafik var. O zaman da diğer modellerden daha iyi diye görülüyor. Şimdi de bir tane grafik koymuşlar. Şimdiki grafikte Gemma 2'ye göre işte o 1200'dü, biz 1300'üz ya. Sağdaki grafikte en iyi olan şey, bu soldaki grafikte en altta. En kötü olan çubuk, en sağdaki çubuk. O sağdaki grafikte maviyle gösterilir. Temmuz, geçen sene Temmuz ayında maviyle gösterilen grafik. Yani aradan 9 ay geçtikten sonra biz Gemma 3'ü çıkardık. Daha iyisini yaptık. Hatta diyor o 3 mini'den daha iyiyiz diyor. Şimdi bu Gemma 3 modeli küçük olduğu için, çok daha yani fazla parametresi olmadığı için bunun alet üzerinde çalışabileceğiyle ilgili de mesela diyor ya, the most capable model you can run on a single GPU or TPU. Bir tane grafik işlemcisinde çalıştırabileceğin ve çok yetenekli bir model bu diye söylüyorlar. Hem de açık kaynak. İlgilenen arkadaşlar buna bir göz atabilirler. Kendi modelini yapmayı düşünen arkadaşlar Google'ın açık kaynak Gemma'sına bakabilirler. 12 Mart'ta Gemini Robotics diye bir şey çıktı. Şimdi Google'ın DeepMind'i satın almıştı Google. Bu yapay zeka işlerini de böyle araştırmaları DeepMind'de yapıyor. Bunlar robot çalışmalarını desteklemek için böyle bir altyapı yapalım. Yani yapay zekayı fiziksel dünya ile nasıl bağdaştıracağımıza dair bir altyapı yapalım demişler. DeepMind'in bir konuyla ilgileniyor olması bende heyecan yaratıyor. Çünkü ne zaman bir konuyla ilgilenseler orada çığır açıyorlar. Mesela yaptıkları şeylerden bir AlphaGo. Go oynayan yapay zeka yapıp bütün dünyada çığır açtılar bütün Go oyununu ve o AlphaGo'nun düşünce şekli sonraki gelen tüm yapay zeka modellerini etkiledi. Ondan sonra gidip protein katlama işine girdiler. Bir anda protein modelleme işi, 3 boyutlu modelleme işi bir anda uçtu gitti ve Nobel aldı. Şimdi insansı robotlara doğru gidecek şekilde robot kolları yönetecek bir yapay zeka aracı yapacağız. Bir altyapısı yapacağız. Bunun için de Gemini'nin işte bir modelini kullanacağız veya bunu yuvarlayacağız demeleri. İşte robot kolları origami falan yaptırmaları gördüğünüz gibi. Zaten insansı robota doğru giden dünyada Google DeepMind'ın da bu
trene bindiğini gösteriyor. Ve Google DeepMind ne zaman bir konuya girse çok ciddi ilerleme olduğu için bu konuda da ilerleme göstereceklerini varsayabiliriz. Zaten birkaç örneği de aşağıda görüyorsunuz. Bununla ilgili böyle bir yayınları var. Kendilerinin yazdıkları. Bu sağ tarafa ben baş kısmını koydum. Bayağı uzunca bir şey. İlgilenen arkadaşlar buna bakabilirler. 12 Mart'ta OpenAI Responses API diye böyle bir şey duyurdu. Bu responses dediğiniz şey aslında bazı yetenekler sağlıyor size. Normal ChatGPT zaten size cevap veriyor. Hani o böyle cevap verecek bir API olarak düşünmeyin bunu. Bu size bilgisayarınızı ve kullanmanız için bir arayüz sağlıyor. Ha, bilgisayarınızı kullanacaksınız. Mesela diyeceksiniz ki şu dosyaları şuradan şuraya kopyala diyeceksiniz. O da gidecek o dosyaları kopyalayacak. Veya şu konuyu internette ara diyeceksiniz. Sizin yerinizde gidip arayacak. Bu sizin bilgisayarla olan arayüzünüzü tanımlamak için, bilgisayarı nasıl kullanacağınızı tanımlamak için konmuş bir arayüz aslında. Bu Responses API aslında yani iyi bir isim değil bu. Responses deyince hani böyle size yanıt veren bir şeymiş gibi algılıyorsunuz. Tamam size yanıt veriyor ama aslında bu sizin bilgisayarınızı daha verimli kullanmanızı veya bu yapay zeka aracının bilgisayarınıza hükmetmesini sağlaması için düşünülmüş bir araç OpenAI tarafından. 12 Mart'ta yine bir Çin robotu, bu sefer adı Dobot. Çinli Dobot'u hep beraber görelim nasıl bir robotmuş. Yine tabii mutfakta geçiyor olay. Mutfakta işte yine kahvaltı hazırlayacak. Gidip ekmekleri kızartıyor ki elleri fena çalışmadığını görüyorsunuz Dobot'un. Gidip işte marulları alıp koyuyor, işte meyveleri alıp koyuyor. Bence elleri hiç fena değil. Daha önceki, az önceki Çinli başka robotları da gördük. Bu ona göre biraz daha hünerli diyebiliriz. İşte sütü de koydu. Şu an kahvaltıyı hazırladı. Artık onu alıp gidebilir. Şimdi yürüyüşü fena değil. Bununla ilgili şimdi şöyle şeyler de var artık. Bu insansız robot şirketlerinin ben şunları yapabiliyorum dediği konular var. Bakın iki elini aynı anda kullanma yeteneği mesela. Dümdüz dik bir şekilde bir şey taşırken yürüme yeteneği gibi. Bu tarz şeyleri yapabiliyorum diye yazıyorlar veya bunu işte bir özellik olarak alacak insanlara gösteriyorlar herhalde. Bakın kahve yaptık. Bu şirket, bu Dobot'u yapan şirket aslında fabrikalarda otomasyon yaptıran bir şirket. Ve o tarz robotlarla uğraşan bir şirket. İnsansı robot işine girmiş. Bakın herkes insansı robot işine giriyor. Çin'de artık kaç tane oldu ben bilmiyorum bile bunlardan. Dobot da Çin'den gelen bir diğer insansı robot olarak kayıtlara geçti ve bence fena değil. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Dobot da bayağı iyi gibi görünüyor. Kahve falan da getirmesi çok iyi değil mi? Ben oturduğum yerden hadi kahve getir diyeceğim. O da bana getirecek. Bayağı bir özellik. 13 Mart'ta OpenAI ve Google'ın yapay zekanın eğitme işiyle ilgili devlete yanıt verdiklerini göre. Şimdi devlet gitmiş demiş ki, devlet dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri devleti. Gitmiş demiş ki ya biz bir yapay zeka stratejik planı hazırlıyoruz. Sizin ne fikriniz var? Bize görüş söyler misiniz diye sormuş. Herkese sorunca OpenAI ve Google'da bunlara ayrı ayrı kendi yanıtlarını yazmışlar. Yazdıkları yanıtları sitelerine koymuşlar. Allah'ın işi ikisi de aynı şeyi istemiş. İki tane konu var istedikleri. Şimdi bu OpenAI'nin yazdığı bir diyor ki ya bu telif işini biraz esnetin diyor. Bu telif meselesi çok uğraşıyoruz. Ona bunu hem para veriyoruz bir de mahkemelik oluyoruz. Yani bu işte yayın evleri, bu dergiler, gazeteler falan sürekli dava ediyorlar ya bunları. Ya burayı esnetin biz istediğimiz gibi eğitebilelim yapay zekayı. Bir bu. İki hızlandıralım. Bu neyi hızlandıralım? Devletin yapay zekayı kullanması ve hayata geçirmesi süreçlerini hızlandıralım. Daha hızlı bir şekilde devlet yapay zekayı kullanmaya başlasın ve süreçlerini buna göre güncellesin diyor. Hep OpenAI'nin söylediği ana olarak iki şey var. Sonra bir bakıyoruz Google da iki şey söylüyor. Yani raporunda ikisi de aynı. Yine bu telif hakları meselesi bizim için dert diyor. Ya bırakın bu işler telife takılmasın. İki, devlet bu yapay zekayı kullanma işini hızlandırsın. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Demek ki ikisinde aynı derdi var ama şimdi bir koskoca Google'la OpenAI'nin ne istiyorsunuz diye soran Beyaz Saray'a çıkıp da ya kardeşim devlet daha fazla kullansın bu yapay zekayı, devleti dönüştürün demesinin herhalde bir etkisi olacaktır. Zaten böyle bir derdi var ki Beyaz Saray'ın bunu açıp soruyor herkese. Ama bu telif meselesi ne olacak bilmiyorum. Bu ay böyle bir telifle ilgili bir haberimiz daha var. Buna uğraşıyorlar
şirketler. Bu yapay zeka şirketlerin bu telifle bir dertleri var. Elbette ki her türlü veri serbesttir derseniz, herkes her şeyle eğitebilirse bu yapay zeka daha hızlı gelişecek. Ama bu sefer de insanlar işte benim hakkım yeniyor dediği için bu işin içinden nasıl çıkacak devlet bilemiyorum ben. 13 Mart'ta AI2 AI2 şirket değil, bu bir vakıf. Microsoft'un kurucularından bir tanesinin kurduğu, rahmetli Paul Allen'ın kurduğu bir vakıf bu. Zaten A'da Allen Institute for AI aslında. Paul Allen, ama zaten adam ölmüş. Microsoft'tan kazandığı parayla bu vakfı kurmuş ve her şey açık olsun. Bu yapay zekada her şey açık olsun isteyen bir vakıf bu. Geçen Kasım'da Olmo 2'yi duyurmuştuk. Yani onlar, ben de size göstermiştim. Böyle bir grafik vardı. Hatta ondan önce de Eylül'de de başka bir dil modeli duyurduklarını söylemiştim. Şimdi Olmo 2'nin 32 milyar parametreli olanını yapmışlar. Şimdi bu da GPT-3.5'ü geçtik, 4.10 minisini de geçtik falan diyor. Şimdi grafiğe bakarsak diyor ki işte çok fazla parametre kullanırsanız bu sefer aygıt üzerinde çalıştırmak zor oluyor. Küçük modeller aygıt üzerinde çalışabiliyor. Bu da sizin robotunuzun doğrudan robota kuracaksınız mesela böyle bir modeli. Gidip de bulutla konuşmasına internet bağlantısı olmasına gerek bırakmıyor. Oradan cevabı alabiliyorsunuz hızlı bir şekilde, yeterince akıllı olacak bir şekilde. O yüzden model küçük olsun ama akıllı olsun istiyor. Bu da diyor ki bakın biz Olmo 2 ile, soldaki grafiği görüyorsunuz. Biz bu Çinli Kue'nin 2.5'un düzeyinde iş yapıyoruz. Daha az hesaplama yeteneği ihtiyacı var. Gemma'dan da iyiyiz diyor. Gemma 3'ten de iyiyiz diyor. Bu bayağı iddialı bir şey. Şimdi burada sağ taraftaki tabloya bakmak gerekir. Diyor ki bakın Llama filan açık ama diyor, onların açık dediği şeyle bizim açık dediğimiz arasında bir fark var diyor. Onlar ağırlıklar açık. Yani bu modeldeki sayılar, ağırlıklar açık. Bizse diyor tamamen açığız. Fully open. Şimdi diyor bir açık ağırlıklar vardır. Bir kısmi açık modeller vardır. Bir de tamamen açık modeller vardır diyor. Biz o tamamen açık modellerdeniz. Şimdi bunun ne önemi var diyebilirsiniz. Bu açık ağırlıklar olduğu zaman size eğitilmiş modelin tüm her şeyini veriyor, sayılarını, ama bunu nasıl eğittiğini söylemiyor. Yani hangi skriptlerle eğitmiş, hangi veriyi kullanmış falan, bunları söylemiyor. Tamamen açık olduğu zaman size her şeyi veriyor. Ben bu veri setiyle eriştim, şu yöntemle eğittim, bu ağırlıklara böyle ulaştım gibi. Bu en alttaki listeye bir bakabilirsiniz, tamamen açık modeller. Bu Olmo'yu düşünebilirsiniz. Duymamış olan arkadaşlar vardır. Bir açık model olarak bence bir iş yapacaksanız indirip bakmaya bir değer. 14 Mart'ta bir haber çıktı. DeepSeek artık Çin'in milli değerlerinden biri olduğu için DeepSeek modeli özellikle Ocak ayına çıkınca böyle yerle bir etmişti her tarafı. Bütün piyasalara da allak bullak etmişti. Bu artık milli bir değer olduğu için bazı üst düzey arkadaşlara pasaportlarınızı teslim edin demişler. Yani hiçbir yere çıkmayacaksınız Çin'den dışarı diye. Böyle önlemler almışlar. Bu DeepSeek'teki kişileri koruyor Çin hükümeti. Zaten ülkedeki hesaplama yeteneğinin yarısını bu DeepSeek'e ayırmışlar gibi bir şey duydum ben. Pasaportların teslim edilmesi de bunun üzerine geldi. Diyor ki siz, liyakat önemli. Yetişmiş insan gücümüz bu işleri bu hale getirdi. Kimse bir yere gitmeyecek. 15 Mart'ta Figür şirketi dedi ki, bu Figure'a işte Figür 02 robotunu yapan şirket herhalde 3 Figür 3'ü yakına duyuracaklar bunlar. Dedi ki biz yılda 12 bin robotu nasıl yapacağımızı otomatik olarak gösteriyoruz. İşte böyle bir videomuz var. Bunlar bir robot üretme fabrikası yapıyorlar. Tabii robotu da robotlar yapıyor, gördüğünüz gibi, videoda da gördüğünüz gibi. Şimdi bazıları bu videoyu incelemişler. Henüz daha Figür 3 duyurulmadığı halde işte Figür 3 bakın birazcık daha farklı olacak Figür 2'den demek ki diye. Böyle sağda görüyorsunuz. Bir miktar daha yüzü farklı, kameraların açısı farklı falan diyorlar. Ama önemli olan burada 12 bin sayısı. Yılda 12 bin robot yapmak için bir tesis kuruyor Figür şirketi ve bunun da videosunu görüyorsunuz. Bu robotların sayıları inanılmaz bir şekilde artacak ve
bir anda hayatımıza girdiğini göreceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü figür 12 bin tane yılda üretmek istiyor. Elon Musk yılda 10 bin tane, 20 bin tane nasıl üretirim hesabında bu robotları yüksek sayıda üretecekler ki ucuz olsun ve siz de bunu 10 bin dolara alabilin. Hani böyle çok masraflı olmadan bir araba, ufak bir araba parasına diye Amerika için söylüyorum, alabilin. 17 Mart'ta Zoom kendi eğlence yapay zeka araçlarını duyurdu. Ben geçen Şubat güncesinde Google'ın böyle bir şey, Meet için böyle bir şey yaptığını duyurmuşum. Biz konuşma yapıyorsunuz, bir video konferans yapıyorsunuz. O video konferansın zaten bütün konuşmasını dökebiliyor otomatik olarak. Şimdi o konuşmanın içerisinden yapılacaklar listesi çıkarıp bak sen buna söz verdin, şunları şu tarihe kadar yapmalısın konusunu çıkarıp size koyuyor. Zoom'un artık böyle araçları da varmış. Böylece yanınızda bir tane sekreterinizle girmişsiniz gibi ve sizin bir not tutmanız gerekmiyor. Notların hepsini sizin için tutuyor. Size ne söz verdiyseniz hatırlatıyor. Hangi zaman diliminde yapacağınızı da hatırlatıyor. Zoom'un artık böyle size destek olan yapay zeka araçları var. Google'ın olduğu gibi. XAI şirketi, bu Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, kendisi biliyorsunuz. Hotshot diye bir metinden video üreten şirketi aldı. Grok'u, XAI şirketi Grok yapıyor biliyorsunuz bu yapay zeka modeli olarak. Grok resim üretiyor. Ama yani ne kadar iyi üretiyor tabii tartışılır. Bazen daha iyi üretiyor bazı durumlarda, bazen kötü üretiyor. Özellikle özel kişileri yapabilmesi güzel. Donald Trump yap diyorsun, yapıyor. Tayyip Erdoğan yap diyorsun, yapıyor. Bunlarla ilgili hiç böyle filtresi falan yok XAI'nin, Grok'un. Şimdi bu şirket video da yapmak istiyor herhalde. Bu yüzden video yapan Hotshot diye bir şirketi satın almış. Tabii bu metni verip video yapan şirketlerden çok var. Bunlardan bir tanesini aldığına göre Grok'un yakın zamanda video göstermeye başlayacağını, metinden videoyu çevireceğini öngörebiliriz. 17 Mart'ta Adobe'un bir raporu çıktı. Bence bu çok önemli bir rapor. Az önce bahsetmiştim. Yapay zeka artık Google'da aramanın yerini alıyor. Ve bunu fiziki olarak grafiklerle göstermişler. Şimdi diyor ki artık sayfalara gelen trafik %12, bakın grafikte gösteriyor. Trafiğin daha fazla oranda yapay zeka araçlarından geliyor. Eskiden trafik Google'dan geliyordu. Şimdi Google'dan gelmek yerine daha fazla oranda yapay zeka araçlarından geliyor. İşte %12 diye sağ tarafta görüyorsunuz. Yani giderek daha fazla müşteri kapmak işini Google reklamlarından değil yapay zekadan görüyor insanlar. Tabii bu sefer ne olur? Böyle bir şey olursa insanlar Google'a reklam vermeyi bırakabilirler. Sen Google'a niye reklam vereceğim, ben giderim yapay zeka Perplex diye veririm reklamı, oradan alırım diyebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun insanların alışkanlıkları değişiyor. Artık insanlar internette bir şeyi aramak yerine, yani böyle bir sayfayı aramak yerine direkt gidip yapay zekayı sorup oradan bağlantıları alıyorlar. Adobe'un bu raporu da bunu doğruluyor. İnsanların alışkanlıklarının değiştiğini gösteriyor. 18 Mart'ta Nvidia Groot N1'i duyurdu. Nvidia'nın bu duyurduğu açık kaynak altyapının amacı insansı robotları eğitmek. Şimdi bunu yaparlarken aslında Avrupalı bu bir tane Neobot mu, öyle bir insansı robot var. Onlarla da işbirliği yapmışlar. Onun eğitilmesiyle ilgili. Genel olarak şunu yapmaya çalışıyor. Bu robotlar eğitilirken insan bazı hareketleri yaparak çözüyor. Robotlar da yapay zekada insanın yaptığı hareketleri taklit ediyor. Oradan öğreniyor. Yalnız tabii insanın belli bir saat sınırı var. Hani çıkıp da böyle herhangi bir görev verdiğinizde adamın 12 saatliği varsa 12 saatlik yapabiliyor. Ama o zaman böyle binlerce farklı meseleyi deneyemiyorsunuz. Örneği deneyemiyorsunuz. Bu altyapı ise bir tane örneği adama yaptırıp veya daha az sayıda örneği yaptırıp çok daha fazla veri çıkarmak, çok daha fazla senaryoyu yazmak mantığına dayandığı için robotların daha hızlı, insansız robotların daha hızlı eğitilebilmesini sağlıyormuş. Bakın zaten örnek, az önce anlattığım örneği gösteriyor. Şimdi bir adam bir tane yapıyor ama Omniverse'e, bu dijital ikize geçirince
geçirirken bir sürü örnek olarak geçiriyor. Adamın bir tane yaptığını birçok farklı seçenekle deniyor bu. Bu aslında biraz şeye benziyor. Matrix'te hatırlarsanız mimarla konuşmaya girdiği bir an var, Neo'nun. Ve ekranlara bakıyor, kendisinin söyleyeceği tüm seçenekleri böyle bir deniyor yapay zeka, hani hepsini. Onu mu söyler, bunu mu söyler, bunu söylerse ben bunu söylerim falan gibi deniyor. Bu da aslında aynı. Değişik, bakın, robotların aynı işlemleri yapması gibi konuları bu platform üzerinde insansız robotların daha hızlı eğitilmesini sağlamak amacıyla Nvidia böyle bir araç çıkarmış. Tabii Nvidia niye böyle bir şey yapıyor? İnsansız robotlar daha hızlı gelişirse o yapay zekanın eğitilmesi için gene ve insansız robotların kendisi için de her birinin üzerine bir donanım olacak sonuçta bunların çalışması için. O donanımda ne olacak? Nvidia'nın grafik işlemcisi veya yapay zeka hızlandırıcısı olacak. Nvidia altyapıyı sağlıyor. Hızlıca robotları geliştirin ki benden daha fazla grafik işlemcisi alın diyor aslında. Bu videoda şunu gördük ilk defa ve bulaşık makinesini doldururken görüyoruz aslında. Artık bu tarz yetenekleri kazanıyor demek ki. Evdeki birçok işi yapabilecek demek ki bu Neo robotu. Bu vesileyle onu da gördük. Ama önemli olan burada Nvidia'nın insansız robot geliştirmek için açık kaynak bir araç sunmuş olması. 18 Mart'ta Isuzu ve Gatik diye bir şirketin işbirliği duyuruldu. Şimdi Gatik diyor ki biz de diyor kendi kendine giden araçlarda lideriz. Leader in Autonomous Middle Mile Logistics diye. Herkes önder bu işlerde. Az önce de görmüştük, hani bu tır meselesinde önder olduğunu söyleyen bir diğer şirket vardı Japonya'da iş yapan. Bunlar da öndermiş. Bunlar Isuzu Amerika'da iş yapıyor bu Gatik. Nvidia ile ortak bir şekilde donanımı Nvidia verecek. İşte algoritmaya yardım edecek. Biz Isuzu ile beraber kendi kendine giden tır yapacağız diyor. Level 4, dördüncü düzey tır demek insan hiç yok demek direksiyonda. Üçüncü düzey olduğu zaman tır yine kendi kendine gidiyor ama insan bir şoför acil durumda müdahale etmek amaçlı oturuyor tırın içerisinde. Dördüncü düzey olduğu zaman içeride insan yok demek. Zaten dördüncü düzey çalışmaya başladıktan sonra büyük ihtimalle tırın o oturulacak yerini bir süre sonra kaldırırlar. Çünkü gerek yok o kadar koltuklara falan, gerek yok insan oturmayacağı için üzerinde. Bu Gatik'te bu tır meselesine biz başladık, işte inşallah yakın zamanda yollarda göreceksiniz bu tırları dedi. 18 Mart'ta bir diğer şirket Torch şirketi. Biz Flex'le beraber, Nvidia ile beraber Daimler Truck'la işbirliği yapacağız diye. Bu kendisi biz lideriz demedi, pioneers dedi. Bu kurucuyuz, yani bu işlerin kurucusuyuz. Kurucu önderiyiz biz falan dedi herhalde bunu. Devlet Bahçeli bunları bir okusun bak. Kurucu önder deyince o ilgilenir biraz bu işlerle. Şimdi yapay zeka kullanarak tırların kendi kendine gitmesinde herkes önderiz biz diyor. Bunlar da önder, az önceki de önder, öbürü de önder filan. Herkes, çünkü ilk defa yapılacağı için bunu herkes önder bu işlerde diye. Kendi kendine giden tırların yollara yakında çıkacağı çok açık. Bunlar da 2027'ye kadar bunu yapacağız diyorlar. Flex bilgisayarı yapan, donanımı yapan şirket. Bu Torch şirketi. Yapay zeka algoritmalarını yapan, bu kendi kendine gitmeyi yapan kısım. Nvidia zaten bu hızlandıran donanımları veren şirket. Daimler Truck'ta tırı yapan şirket. Bunların hepsi bir araya gelmişler. Şimdi herkesin böyle bir konsorsiyumu var, görüyorsunuz. Şimdi ben baktım Türkiye'de kim yapıyor bunu diye. Ford Otosan'ın da bir konsorsiyumu varmış. Yani bir şirket, ATV mi? Öyle bir AVT mi? Öyle bir şirketle bir işbirliği kurmuş ama haberi böyle 2019'dan beri. Şimdi 2019'da başladıysa Ford Otosan'ın herhalde 6 yılda bir tırı falan yürütüyor olması gerekti. Ne çıktı? Şu anda yollarımızda bizim kendi kendine giden tırlar var mı bilmiyorum ben. Ama en azından Ford Otosan'ın böyle şeylerle ilgili en azından bir ufak tefek haber bulabildiğimize göre internette var bir niyeti, inşallah diyelim. 18 Mart'ta 4NE bir robotunun Haziran'da geldiğiyle ilgili bir duyuru yapıldı. Bunu yapan şirketin Neuron Robotics ve çok iddialı, diyorlar ki biz Avrupa'dan böyle bir insansız robot yapacağız ve dünyanın en iyisi olacak. Şimdi bunun videosu yok. Böyle bir resmi var kendi koydukları. 1.80 boyunda, 80 kilogram olacak, 15 kilo taşıyacak gibi şeyler yazmışlar ama dünyanın en iyisi olacağız diye iddialı bir şey, öyle Forbes'a çıkmış böyle bir şey. Demeleri tabii ilginç. Söyledikleri bir şey,
robotun dış çeperinin, bu skin dedikleri dış cephe yani derisi, dokunduğu kısmın çok devrim niteliğinde olacağını, diğer robotlardan farklı olacağını söyler. Daha yumuşak mı artık, daha böyle iyiyim bilmiyorum ne özelliği olacak. Ama adam kurucusu diyormuş ki ya insanlar beni ziyarete geldiklerinde ilgilerini çekiyor. İşte kahveme falan koyuyor, dolduruyor. Ama bence daha yeterince iyi değil. İnsanlar çok beğenmesine rağmen ben daha iyisini istiyorum falan gibi şeyler söylemiş. Çok iddialı, bakalım yapsınlar görelim. Ama Haziran'da Avrupa'dan böyle bir insansız robot geldiğini duyurdular Mart ayında. 18 Mart'ta Google Wiz'i satın aldı. Wiz, İsrail tabanlı bir güvenlik şirketi. Bulut güvenliği ile ilgili çalışan bir şirket. Bunun yapay zeka ile ne alakası var? Şimdi Google diyor ki bulutta bir sürü veri saklıyoruz. Yapay zeka dediği şey veri üzerine çalışıyor zaten. Wiz ne yapıyor? Buluttaki verinin güvenliğini sağlamak için araçlar üretiyor. Biz de 32 milyar doları bastırıyoruz ve de bu şirketi satın alıyoruz. Bu güvenlikle ilgili şirketlerin hep İsrail'den çıkıyor olması da tabii bir rastlantı mı artık bilmiyorum. Hani Palo Alto gibi, Checkpoint gibi araçlar da, donanımlar da biliyorsunuz. İsrail bağlantılı diyelim. Hani oradan İsrail. Çünkü bunlar İsrail-Amerikan şirketi diye geçiyor. Yani hem Yahudi İsrail'le bağlantılı hem Amerika'da kurulan kısımları da var şirketlerin ama sonuçta Google bayağı çok parayı, 32 milyar doları buluttaki verinin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan bir şirkete yatırıp o şirketi satın aldı. 18 Mart'ta Nvidia'nın bir GTC etkinliği vardı. Zaten az önceki bu tırla ilgili verdiğim haberler de bu GTC ile bağlantılı herhalde. Niye 18 Mart'ta çıksın ki? Aynı anda ikisi birden tırlar ortada dökülü bir anda. Bu ay bir sürü tır haberi var. Jensen Huang uzunca bir sunum yaptı. Bu sunumun yaptığı sunum aynısını Ocak ayında, neredeyse aynısını bu Consumer Electronics Symposium'da yapmıştı. Ben de bununla ilgili bir sürü konuşmuştum. Buraya ben o videoların bağlantılarını koyuyorum. Orada ne söylediyse burada genel olarak aynılarını söylüyor. Daha fazla insansız robot, işte yapay zekanın gelişimi devam ediyor. Biz farklı yöntemler kullanarak bunu geliştiriyoruz gibi şeyleri gösterdi. Tabii Blackwell özellikle yeni mimarisi, yapay zekayı eğitmek için kullanılacak yeni mimariyi daha fazla, daha büyük sunucu odaları ve daha fazla hesaplama yeteneği sağlamak için şirketlere reklamını yapıyor bu etkinliklerde. Burada da yaptı. Ama içerik olarak ben Ocak'takinden çok farklı bir şey görmedim. O yüzden sizi Ocak'taki etkinlikle ilgili konuştuğum videoya havale ediyorum. Bir saatlik falan bir video. Ona bir göz atabilirsiniz. 18 Mart'ta bu yine Nvidia'nın etkinliğinde bir örnek verildi. Bu Unilever'in bazı ürünlerinde 3 boyutlu bir dijital ikiz yaratarak reklam maliyetlerini %50 azalttığıyla ilgili yapay zekayı kullanarak. Bakın bunu alıyor, ürünün bir dijital ikizini çıkarıyor. Ondan sonra bunu o video üretme araçlarıyla beraber kullanıp reklam filmi yapıyor. Böylece çok daha ucuza bu işi halledebiliyormuş diye söylediler bu Nvidia'nın etkinliğinde. Reklam yapmak isteyen, böyle ürün çekmek isteyen arkadaşların bir fikir olarak söylüyorum. Bunu Unilever yapıyormuş. 18 Mart'ta bu Razer diye bir şirket, bu daha çok böyle oyun platformları, bilgisayarlar falan satan bir şirket herhalde. Bu tam olarak ben ne işe yaradığını anlamadığım bir yapay zeka aracı var. Anlamadım dediğim, yani oyunları bazen deniyorsunuz ya oyun oynarken. Bu oyun bilgisayarı yapan bir şirket. Böyle Wyvern diye bir araç yapmışlar. Bu araçta oyunu oynarken bug varsa, oyunda hata varsa otomatik olarak kendisi bu hataları yazıyor bir kenara. Bak burada bir sıkıntı oldu, bir hata oldu. İşte bunu düzelt gibi. Oyun geliştiriciler için kolaylık sağlayacak böyle bir yapay zeka aracı çıkarmışlar. Tabii ben kendim böyle bir ihtiyacım olmadığı için ne kadar lazım olduğunu anlayamıyorum. Ama oyun yapan arkadaşlar açıp bir bakabilirler. Yani böyle bug bulmaya yaradığı söyleniyor, hata bulmaya yaradığı söyleniyor. Özellikle test süreçlerini bakın orada söylüyor %30-50 arası hızlandırıyor. Sorunları bulmakta çok başarılı. Oyunlardaki sıkıntıları bulmakta çok başarılı diyorlar. 18 Mart'ta Google Gemini Canvas
özelliği ekledi. Hani mesela bir referans mektubu yazıyorum ben bir öğrenciye. İşte şunu yap, bunu yap diyorum. Mektup sağda duruyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Biz yapay zeka ile konuşuyoruz ve o yazı belge üzerine çalışıyoruz, güncelliyoruz sürekli gibi bir özellik bu. Bu özellik Ekim 2024'te OpenAI'ya gelmişti zaten. Ben ara ara kullanıyorum Canvas özelliğini. Google Gemini'de bunu eklemiş. Zaten birbirlerinden bir şeyler görerek ekliyorlar gibi görüyorum ben. O yaptıysa biz de yapalım deyip işte oturup 6 ay sonra aynısını yapmışlar. 18 Mart'ta Apple'ın Siri'yi kurtarmak için yönetimi değiştirdiği ile ilgili bir haber çıktı. Şimdi Apple bu yapay zeka işinde oldukça geri kaldı. Siri gerçekten çok başarısız. Yani ilk çıktığı zaman çok heyecan yaratıyordu ama bu kadar zaman geçti. Dil modelleri aldı yürüdü. Apple'ın Siri'si hala saçma sapan yanıtlar veriyor. O yüzden gitmişler. Bu gözlük işini yöneten adamlardan birini almışlar. Bu Vision Pro'daki takımın başındaki adamı almışlar. Getirip Siri'nin başına koymuşlar. Siri'nin başındaki kişiden de artık pek hoşlanmıyorlar anladığım kadarıyla. Bu başarısızlık diye onu da görevden almışlar. Bu Apple'daki yapay zeka ile ilgili işlerin iyi gitmediğine dair bir diğer gösterge. 19 Mart'ta Unity G1'den bir diğer video geldi ve bu sefer yan takla atma videosu. Yani her yaptığı yeni hareket bu robotla ilgili korkuyu arttırıyor ve robota karşı yaptıkları e, laubaliğin de haddi buluyor. Bu sefer de yüzüne konfeti patlatmışlar. Aferin çok iyi takla attın diye. Bak bu süper intelligence'a vardığında bu robotlar yani bizden daha zeki olduğu gibi ben sizden daha zekiyim demeyecek. Bu yaptıklarınızı bir kenara yazacak bak böyle. Yok yüzüme sen böyle patlatmıştın ha falan diye yazacak. En fazla başına iş gelen robotlardan biri de bu Unity'nin G1 robotu. Şimdi buna her türlü şeyi yan parende at, düz parende at, işte kung fu yap, tai chi yap her şeyi öğrettiler. Yani dayak da yedi bir sürü. Başına her türlü iş geldi ve gelmeye devam ediyor. Unity G1 oldukça başarılı bir robot Çinlilerden. 20 Mart'ta Cloud'un artık internette arama yapabileceğine dair bir özelliği Anthropic duyurdu. Bu özellik zaten biliyorsunuz diğerlerinde vardı. Yani bu OpenAI'de falan vardı. Anthropic de geri kalmadı. Gitti Cloud'a bunu ekledi. Artık herhangi bir konuyu aradığınız zaman internete bağlanıp orada internette de arıyor. Ve bu halüsinasyon yapma özelliğini biraz azalttı gibi sanki. Ben öyle hissediyorum. Çünkü internete girip de bazı kaynaklardan bir şey bulup da bağlantılarını verince doğrulamak mümkün oluyor. Girip bakabiliyorsunuz. Hakikaten böyle mi diye bir şüpheleniyorsanız söylediği şeyden girip bakabiliyorsunuz kaynak vermesi açısından. Cloud da bu özelliği eklemiş. 21 Mart'ta Anduril adlı şirketin ABD ordusu için hazırladığı insansız savaş uçağını ilk defa Amerika dışında gösterdiği bir etkinlik olmuş. Avustralya'da bir fuarda göstermişler bunu. Uçak sağdaki gibi. Buna böyle tam olarak kendi kendine giden yapay zeka demiyorlar da yani bu F-35 gibi bir uçakta giderken yanında bunlardan gidecek bir sürü anladığım kadarıyla. Adam işte uzaklarda duracak, yönetecek. Sen git şunu vur gel, sen git bunu vur gel filan diye etrafındaki böyle 12 tane uçağı falan yönetecek diye. Avustralya'daki fuarda böyle bir haber görünce size paylaşmak istedim. Bu işler artık gerçek. İnsansız uçaklar, savaş uçakları giderek artan bir hızla yaklaşıyor. 24 Mart'ta Çin'den yeni bir robot geldi. Adı da işte Nimble Master. Nimble Master'ın özelliği yine eldeki hüner bakın yumurtayı gösteriyor ve dokunurken ne kadar basınç olduğuyla ilgili ışıklar yanıyor üzerinde. Bunun tabii yumurtayı kırmaması lazım ama bir diğer taraftan da bazı şeyleri sıkı tutması lazım ki düşürmesin değil mi? Her tuttuğu şey kırılganlığına göre davranması gerek. Aynı zamanda da işte 15 kiloyu tutup kaldırabilmesi gerek diyor. Bu özellikleri gösterdikleri Nimble Master diye bir şeyi tanıttı. Çinli insansız robota bir yenisini ekleyebiliriz Kepler şirketinden. 25 Mart'ta OpenAI yeni görsel üretme aracını duyurdu. Bu yeni görsel üretme aracı hakikaten öncekine göre çok daha başarılı. Ben ilk bu sağdaki resmi gördüğümde ben bunu şey zannettim. Reklamını yaparken bu OpenAI çalışanları var. OpenAI çalışanları bu modeli hazırlarlarken bir fotoğraf
çektiler de onu haberin içinde gösteriyorlar zannettim ama o sağda gördüğünüz resim gerçekte bu görsel üretme aracı tarafından yapılmış, OpenAI'nin yani DALL-E tarafından yapılmış, DALL-E'nin yenisi tarafından yapılmış bir şey. Bu aşağıda gördüğünüz görsellerin tamamı da böyle yapılmış bir şey. Çok daha gerçekçi görsel üretiyor. Biz de bu yapay zeka güncesindeki giriş fotoğrafını da bu yeni üretme aracından ürettik. Bu Mart ayındaki ve bizim kapak resmimiz de aynı zamanda buradan üretildi. Şimdi bu sefer böyle Ghibli diye bir şirket varmış. Yani anime şeyi varmış, stüdyosu varmış Japonya'da. Onların bir tarzı varmış anime üretme diye. O tarz şeyler de üretiyormuş bu araç ve Sam Altman da kendi resmini işte anime şekline getirmiş bunu kullanarak ve şu anda X hesabında da bunu kullanıyor kendisi Sam Altman. Fotoğrafı da ben oraya koydum. Aynı şekilde aşağıda Elon Musk'ı da görüyoruz işte uçak falan gösterirken. Böyle insanlar değişik fotoğraflar deneyip koydular. Fena olmayan bir görsel üretme aracı sağlıyor artık OpenAI kendi modelleriyle birlikte. Nvidia G-Assist adlı bu aracı kullanıma açtı. Şimdi siz oyun oynuyorsunuz diyelim. Bu böyle bir dil modeli gibi bir şey ama bilgisayar üzerine çalışıyor. İnternete çıkması gerekmiyor. Küçük bir model bu. Özelliğini sen bilgisayarınla ilgili şeyleri sorabiliyorsun. Mesela benim grafik kartımın özellikleri ne diyorsun? Sana söylüyor. Bir de böyle ufak tefek şeyleri kontrol ediyor. Mesela benim klavyemin rengini değiştir. Yani böyle bazı kasalarda renkler falan olur ya. O kasadaki rengi değiştir gibi. Yani normalde çok da açıkçası kullanmaya hevesli misiniz emin değilim bunu ama bu bilgisayarınızı denetlemek, yapay zeka aracılığıyla denetlemenin bir diğer örneği. Az önce ben OpenAI'nin bu Responses API'sinden bahsetmiştim. O da böyle bir şey. Bilgisayara hükmetmenizi sağlayan. Bir şey soruyorsunuz, bilgisayarla ilgili cevap veriyor. Ya da şunu yap diyorsunuz, bilgisayarla ilgili onu yapıyor. Arkadaki rengi değiştir diyor diyecek şimdi. Gidecek değiştirecek mesela. Görüyor musunuz diyorda. Veya işte şu frekansı değiştir, gerilimi değiştir, şunu yap, bunu yap gibi şeyler söyleyecek. O da onu yapacak gibi klavyedeki rengi değiştirdi. Bir yandan da herhalde oyunlar sırasında da bazı işte hadi bunu kaydet diyeceksin. O kısmı kaydedecek herhalde bir yandan. Böyle araçlar da sağlıyor size. Ama daha çok size bilgi veriyor. Hani mesela işte ne kadar benim FPS'm ne kadar oyun oynarken diye sorsan işte kenara koyuyorsan FPS'ini görebiliyorsun. Bakın aşağı işte şu grafiği çıkar dedi işlemci ne kadar kullanılıyor falan gibi grafikleri çıkardı o an için. Zaten bu tarz araçlar var. Sormadan birkaç düğmeye basarak da gösterebilir ama hani konu arkadaşınla konuşur gibi konuşacaksın ve bilgisayara hükmedecek. Ana mesele o. Yani bilgisayarı sen kullanacağına o kullanacak ve sana bunu gösterecek gibi bir araç yapmışlar G-Assist. Ama oyunun içinde böyle daha hadi şunu kaydet falan dediğini yapabilseydi o da güzel olurdu. Henüz öyle bir şey yok galiba emin değilim bundan. 25 Mart'ta Google Gemini 2.5'u duyurdu ve dedi ki şimdiye kadar yaptığımız en iyisiydi. İşte yine bir sürü grafikler. Yine grafiklerde işte OpenAI'dan iyiyiz, şundan iyiyiz. Genelde herkes kendisinin en iyi olduğu grafikleri gösteriyor. Ama diyor ki akıl yürütmede iyiyiz. İşte en soldaki grafik OpenAI'dan iyiyiz, Cloud'dan iyiyiz falan diyor. Bilimde iyiyiz, bilimde iyiyiz, matematikte iyiyiz. Bir de bir tabloları var burada. İşte her şeyde iyiye gittik falan diye. Sonuçta iyiye gidiyor hakikaten. Şimdi 2.5'ta çıktı. Geldi ve Koray Kabukçuoğlu da bu yapay zekanın başında Google DeepMind'da. Onun yazdığı bir yazıdan aldım ben bunu. Ve görüyoruz ki OpenAI modellerinden iyiyiz diyor birçok açıdan. Şimdi tabii burada 4.5 dediği şey, OpenAI'nin 4.5 dediği şey akıl yürüten bir şey değil. O 3 akıl yürüten bir şey. Yani karşılaştırınca fena da değil hakikaten 4.5'tan falan bayağı bazı açılardan kendi verdikleri sayılara bakarsan birçok açıdan iyi diye gösteriyor ve evet bu modeller her ay bir model daha iyiye gidiyor. 25 Mart'ta Perplexity şirketinin bu Perplexity girince bir şey arayınca size nerede olduğunu gösteren bir şirket biliyorsunuz. Yeni kurulan yapay zeka şirketlerine 50 milyon dolar fon vereceğini açıkladı. Şimdi iki tür yatırımcı oluyor. Bir angel investor oluyor. Bir de böyle virtual capitalist VC oluyor. Virtual değil ya, venture. Şimdi iki tür yatırımcı oluyor. Bir angel investor oluyor, melek yatırımcı. Bir de venture capitalist oluyor.
Şimdi venture kapitalistler, investorlar bunlar başkalarından para topluyor. Kendisi o topladıkları parayla yatırım yapıyor. Kârı da yatırımcılara dağıtıyorlar. Kendi paylarını alıyor. Başkasının parasıyla para kazanan yatırımcı modeli oluyor. Melek yatırımcı ise kendi parasından harcıyor. Şimdi Perplexity demiş ki biz anchor olacağız. Bu şu demek, biz herkesten para toplayıp küçük şirketlere yatırım bulmak istiyoruz ama millete güven vermek için önce biz kendi paramızdan koyacağız biraz. Hani biz biraz kendimiz koyacağız. Bu şirketlere para yatıracağız. Ama etraftan da para toplayacağız. Bu yapay zeka için para toplayacağız demiş. Yatırım işlerine giriyor bir yandan da Perplexity diye görüyoruz. Varsa yapay zeka şirketi fikriniz, bakın böyle seçenekler var. 25 Mart'ta Anthropic şirketi bu şarkı sözü davası vardı. Orada ilk aşamayı kazandı. Yürütmeyi durdurma kararı istiyorlardı. Hakim vermemiş. 3 Ocak'ta ben Ocak ayının güncesinde bahsetmiştim. Bunlar anlaştılar bazı müzik şirketleri diye. Asıl mesele şuydu: müzik şirketleri bizim şarkı sözlerimizle yapay zeka eğitiyorlar. İşte millet arayınca şarkı sözünü buradan buluyor filan. Bu haksızlık, eğitmesinler gibi şeyler söylüyor. Ben de demiştim yani adamlar şarkı sözünü her türlü bulabilir. Yani internette bile, YouTube'da bulur, her yerde bulabilir bu şarkı sözünü. Yani bu acaba telif konusu hak mı burada? Hiç emin değilim ben diye. Hakim de emin değilmiş ki ilk aşamada Anthropic tarafını tutmuş, şu anda ilk aşamayı kazandı diye görebiliriz. Ha, bu telif meselesi daha çok su kaldırır. Microsoft 25 Mart'ta Researcher ve Analyst diye iki tane şey duyurdu. Bu sanki daha böyle bir veri sağladığında sana o veriyi anlatan, yani bu bir veri bilimci gibi davranan araçlar gibi bunlar. Tam researcher deyince karşılamıyor. Çünkü araştırmacı dediğin zaman ben şöyle anlıyorum: bir tane alacak, makale yazacak falan gibi bir şey anlıyorum. Bizim yaptığımız iş gibi anlıyorum. Ama bunların söylediği öyle bir şey değil. Bu daha çok bir veriyi alacak, dışarıda da internete gidecek, bakacak, orada da verilere bakacak. Bunların hepsini birleştirip sana böyle rapor gibi bir şey yazacak diye anlıyorum bu yaptığı araştırma olarak. Bizim araştırma sonucu dediğimiz şey sadece bu değil, makale yazmak oluyor. O yüzden adının researcher olması mantıklı mı emin değilim. Analist dediğin şey de şimdi veriyi inceleyip verinin içinden örüntü çıkaran, işte veriyle ilgili bilgi veren, bir kişiye böyle bilgiler veren bir araç yapmışlar. Sonuçta bu yine OpenAI'nin araçlarını kullanıyor, dil modelini kullanıyor. Yani OpenAI'nin yapamadığı ne yapıyor bilmiyorum. Belki onlara da sorup aynı şeyleri yaptırmak mümkün. Ama bu araçları Copilot'a da eklemişler. İnsanlar Copilot'la beraber kullanabilecekler. 25 Mart'ta Apple'ın Nvidia'dan 1 milyar dolarlık sunucu alacağına dair bir haber çıktı. Ve bu neyi gösteriyor? Apple'ın bu sunucuya erişmek istediğini, yapay zeka ile ilgili yapacak birçok işi olduğunu gösteriyor. 1 milyar fena bir para değil, çok para. Bayağı bir sunucu alacak Apple buradan belli ki. Yalnız geçen sene 2024'te Apple'ın kendi Apple Silicon diye bir şey var, biliyorsunuz. O kendi işlemcilerini, grafik işlemcileri falan üretiyor. Kendi sunucu işlemcilerini yapacağıyla ilgili haberler çıkmıştı. Hatta ben ondan çok daha önce, bu haberler çıkmadan önce de Apple M1 Pro ve Max'ı anlatırken ya bunun içinde bu kadar grafik işlemcisi var, yapay zeka hızlandırıcısı var, işlemciler var. Bu aslında bunları böyle birbirine yapıştırıp şeyde Ultra diye bir şey de yapıyorlar. O sırada belli değildi, ben bunu anlatırken yapabilirler diye söylemiştim. Sonra yaptılar. Aslında sunucu işlemcisi yapsalar gayet mantıklı olur Apple diye söylemiştim. Buna videoya gidip bakabilirsiniz bununla ilgili. Ama Apple bir şekilde bu yapay zeka hızlandırıcısı işine, elinde bu kadar silikon hazır olmasına rağmen, grafik işlemciler olmasına rağmen, birçok şeyi var olmasına rağmen, bu yapay zeka hızlandırıcıları falan da hazır olmasına rağmen girmedi, giremedi, ne olduysa artık yapamadı ve en sonunda gitmiş 1 milyar doları Nvidia'ya bastırıp sunucu almış. Yapay zeka ile ilgili işler Apple'da iyi gitmiyor. Bu yüzden de biraz böyle fevri hareketler de görüyoruz biraz. Endişeli olduklarını hissediyorum ben Apple'cıların. 25 Mart'ta DeepSeek, Çinli DeepSeek, bu açık model yenisini çıkardı. Adı 324. Yani neden 324? Yani 323 de var herhalde. Bilmiyorum, kendileri denediler bunu buldular diye. Tabii grafikleri koymuşlar. Diyorlar ki biz GPT 4.5'tan daha iyiyiz diyor. Bazı matematik konularında falan daha iyiyiz
diyor. Kodlamada da daha iyiyiz diyor kendi grafiklerine göre. Tabii alıp denemekte yarar var. En önemli özellik de bunun açık kaynak olması. Bunu indirip deneyebilirsiniz. 26 Mart'ta bir metin verdiğinizde görsel üreten ideogram aracının 3. sürümü duyuruldu. Bu hiç de fena değil. Kendi grafiklerine bakarsan şeyin falan önünde, OpenAI'nin falan önünde, DALL-E 3'ün önünde. İşte Imagine'da şeyin galiba, Google'ındı galiba. İşte kendi grafiklerine bakarsan en güzel görseli biz üretiyoruz metni verince diye. Bu gördüğünüz toplar, bowling toplarını vermişler. Şu şekilde çiz, bu şekilde çiz falan diye söylemişler. Değişik değişik şekillerde, biçimlerde çizmiş. Böyle resimler üretmiş. Fena değil. Ürettiği resimler fena değil. 26 Mart'ta Bill Gates bir talk show'a çıkıyor. Gece programları var ya, böyle sohbet programları Amerika'da, oraya çıkıyor ve orada diyor ki 10 yıl içinde yapay zeka doktor ve öğretmenlerin yaptığı çoğu işi yapacak. Zaten hatta diyor birçok insan gerek kalmayacak. Çoğu iş için insanlara gerek kalmayacak diyor. Tabii bu konu, bir sürü başka şey konuşuyorlar ama bu konu önemli oluyor. Bill Gates de sonuçta Microsoft'un kurucusu bir insan. Önemsiz bir insan değil. O yüzden 10 yıl içinde doktor ve öğretmenler olmayacak demiş olması bir kenara yazılacak bir not herhalde. 26 Mart'ta Alibaba ile BMW Çin'deki satılacak BMW arabaları için anlaştılar. Yapay zekayı arabada kullanıyorsun. Tabii elbette sunuculara veri aktarman lazım. Çin de diyor ki benim verim dışarı çıkmayacak. Eğer senin canın Çin'de iş yapmak istiyorsa BMW, gelip Çin'de bir şirkette anlaşacaksın diyor. Bu yüzden BMW gidip Alibaba'yla anlaşmış, yoksa başkasıyla anlaşırdı elbette yapay zeka işi yapmak için. Ama Çin'de verinin kalması için BMW Alibaba ile anlaşmış, yapay zekayı birlikte yapalım diye, arabalara getirelim diye. 26 Mart'ta Amazon'un alışverişi kişiselleştirdiği ile ilgili bir araç duyuruldu. Bunun adı Interests Feature. Mesela diyorsun ki ben odamda bir değişiklik yapmak istiyorum ya, böyle bir heyecan gelsin, bir macera havası olsun odamda falan gibi böyle bir hikaye anlatıyorsun. Romantik olsun falan diyorsun. Ondan sonra o çıkıyor, senin odanla ilgili hangi ürünleri satın alsan senin ilgini çeker bunları yapmak için diye sana gösteriyor. Sen ilgi alanlarını söylüyorsun, o da sana ürünleri gösteriyor gibi böyle bir yapay zeka aracı yapmışlar. Tam bir işte yapay öğrenme, machine learning uygulaması. Adı Interest.ai ve Amazon'da artık böyle bir şey var. Sen derdini anlatıyorsun, o sana ürünleri gösteriyor. 26 Mart'ta AI2, işte bu vakıf başka bir araç duyurdu, yeni bir araç duyurdu. Adı makale bulucu. Şimdi biz akademik işler yapan insanlar makale yazacaksa konuyla ilgili yayınları taramak ister. Varsa başkası yapmış mı mesela bu işi gibi taramak ister. İşte bu böyle bir araç. Zaten şu an Google Scholar'ı tararsınız ama bu aynı Google'da aramak gibi bir iş. Buysa bir yapay zeka aracı. Bu konuda çalışılmış iş var mı? En yakın işler ne diye soruyorsun, listeliyor. Ben kendi doktora tezime bağlantılı bir iş sordum. Dedim ki ya bu dar değerlerle ilgili yayınları gösterir misin? 27 tane buldu. Ve ilk buldukları yine benim alakalı yayınlarımdı. Intel'deyken falan yazdım. O yüzden fena bir araç değil. Araştırma yapan arkadaşlar alıp bir bakabilirler. Şu konuda bu iş yapılmış mı mesela? Bir fikir geliyor aklına. Bu iş yapılmış mı diye bakacaksın. Açıp hemen sorabilirsin. Bu sana yardımcı olabilir. 27 Mart'ta Qwen'in 2.5'u çıktı, Alibaba'nın. Hem gören hem duyan hem konuşan modeli. Bu multimodal deniyor işte. Girdi olarak hem metin alıyor hem görüntü alıyor modeller. Bu da öyle bir model ve işte yine karşılaştırma tablolarında gösteriyor. Biz Gemini'den daha iyiyiz, işte şundan daha iyiyiz, bundan daha iyiyiz falan gibi. Kendisinin karşı bir insanla da karşılaştırıyor. Bu ses üretme, konuşma üretme, metni verdin konuşma üretme konusunda insanla aynıyız diyor. Model olarak insanla aynıyız diyor. İnsana denemişler bu modeli denerlerken. Bu da Alibaba'dan yeni bir model, hem de çok değişik türlerde giriş alabilen. 27 Mart'ta XAI X'i satın aldı. X Twitter biliyorsunuz. Twitter'ı Elon Musk 40 küsur milyar dolara satın almıştı. XAI'da Elon Musk'ın yapay zeka şirketi.
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi gitti X'i satın aldı. Tabii burada şöyle sorular ortaya çıktı. Aşağıda gösterdim. Birisi çıkmış sormuş zaten. Ya diyor ki ya şimdi bu fiyata kim karar verdi diyor. İki tarafın sahibi aynı. Bu tarafta Elon Musk, bu tarafta Elon Musk. Hani burada bir numara mı döndü? Niye 33 milyar dolara aldınız bu şirketi? 40 küsüre almıştınız daha önce falan diye. Tabii asıl parası olan şirket XAI şirketi. XAI şirketi bir sürü yatırım aldı. Yapay zeka işi yapacağız diye. Şimdi Elon Musk'ın sağdaki paylaşımında görüyorsunuz diyor ki ya biz her şeyimizi birleştireceğiz. Verimizi, sunucularımızı her şeyi birleştireceğiz. Daha güçlü bir şirket olacağız böylece. Çünkü X aynı zamanda insanların çok fazla paylaşım yaptığı ve verisi çok olan bir platform. XAI elbette bundan yararlanacaktır eğitim amaçlı olarak. Bu satın alma o açıdan mantıklı olabilir. Ya da Elon Musk X'e verdiği parayı yapay zeka yatırımcılarından çıkarmış olabilir. Kendisi tekrar X'e verdiği parayı geri almış olabilir bu operasyonla. 27 Mart'ta Sam Altman ya bizim grafik işlemcilerimiz eriyecek falan dedi. Daha 2 gün önce bu görsel üretme aracını çıkardığını duyurmuştuk ya. Söyledik ya size OpenAI böyle bir şey yapıyor diye. Sam Altman diyor ki ya o kadar fazla kullanıldı ki bütün grafik işlemcilerimiz eriyecek, acayip bir kullanım var bu resimle ilgili diyor. Herkes bir resim üretiyor diyor. İnsanların da hoşuna gidiyor böyle şeyler tabii üretmek. Daha fazla metinden resim, daha fazla metinden video olmaya devam edecek. Demek ki insanların böyle bir talebi var. 31 Mart'ta Sam Altman bir şey paylaştı. Dedi ki biz bir açık model yapmayı düşünüyoruz. Açık derken yine bu nasıl eğittiklerini söyledikleri model değil ama ağırlıkları vereceğiz. Open Whale Language Model diye söylüyor. Biz GPT-2'den beri hiçbir modelimizi açmıyoruz. İlk defa böyle bir model açmayı düşünüyoruz diyor. Zaten bunlar şu anda davalık ya. Elon Musk'la. Elon Musk'ın söylediği şeylerden bir tanesi kardeşim siz OpenAI'dınız. Hani biz Open diye kurduk bunu. Açık olacaktı her şey. Ama sen her şeyi kapalı yapıyorsun. Bir daha hiç açıp da modelin ne olduğunu söylemedin. Bu yeni modellerin hepsi kapalı. O yüzden adınızı Closed AI yapın falan diye bunlara dava açtı kaç milyar dolarlık. Belki de o yüzden düşündüler. Bir tane modeli açalım da bak OpenAI'yiz biz hala diyebilelim mahkemeye diye düşünmüş olabilirler. 31 Mart'ta Amazon'un başka bir özellik gösterdi. Adı benim için al. Şimdi eğer bir aradığınız şey Amazon'da yoksa, bir ürün Amazon'da yoksa oraya bir tane Buy for me diye bir düğme eklemişler. Sen diyorsun ki bana git benim için al bunu diyorsun. O da gidiyor başka yerlerden arıyor. Senin için onu alıyor sana gönderiyor. Böyle bir yapay zeka aracı eklemişler. Böylece Amazon'u kullanmanı istiyor. Kendisinde yoksa bile, başka bir yerle bağlantılıysa bile benim için alıyorsun. O da gidip senin için alıyor. 31 Mart'ta OpenAI 40 milyar dolar daha yatırım aldı. Zaten böyle kara delik gibi bir şey OpenAI. Sürekli para yiyor ve değeri 300 milyar dolara yükseldi. Sürekli para alıyor, yatırım alıyor. Sürekli değeri artıyor. Nereye kadar gidecek mesela? 1 trilyon dolar mı olacak mesela değeri OpenAI'nin? Bu alınan yatırımlar acaba geri dönebilecek mi? Çünkü yatırım alıyor, götürüp sunucuya yatırıyor, elektriğe yatırıyor, paralar gidiyor. Yani modele yatırıyor. Şimdi tabii gelirlerinin de yükseldiği görülüyor. Ciddi şekilde yükseldiği görülüyor. Çünkü herkes artık internet servis sağlayıcı gibi, cep telefonu faturası gibi çıkarıp yapay zeka faturası ödüyorsun artık her ay. Herkes abone gibi oldu bir yandan. Hayırlısı diyelim. İnşallah yatırımcısı mutsuz olmaz en sonunda bu iş bittiğinde. 31 Mart'tan yapay zeka ile yeni ilaçları bulan bir şirkete 600 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu bir şirket diyorum ama Isomorphic Labs dediğimiz şirket zaten Google'ın içinden çıkmış, DeepMind'in içinden çıkmış bir şirket. Hani dedik ki kimya alanında bunlar DeepMind zaten Nobel almıştı. Bu da doğrudan o konuyla alakalı. İçlerinden çıkarmışlar. Adı Isomorphic Labs. O yüzden Google'ın şirketiymiş gibi. Yatırımın da bir kısmı oradan geliyor zaten. Bu şirket yeni ilaç buluyor. Yani hastalıkları yeni ilaç bulmak için yapılmış ve yapay zeka kullanarak zaten o modelleri vardı ya bunların protein katlamı falan gibi şeylerle ilgili DeepMind'de onları devam ettirip bu işleri yapan bir şirket ve de 600 milyon dolar para almış. 31 Mart'ta Amazon Nova Act diye bir şey duyurdu. Nova Act nedir? Bir tarayıcı içerisinde yapay zeka işlemleri yapan bir araç bu. Yani tarayıcı içinde yapınca ne oluyor desen ben şimdi bir şey söyleyemeyeceğim. Hani git işte metni
kamera falan gibi şeyler herhalde bunlar. Ama en önemli özelliğini bu işi tarayıcı içinden yapıyor olması. Her şeyi yapay zeka ile ilgili her şeyi tarayıcı içinden yapıyorsun. Zaten şu anda tarayıcı içinden yapıyoruz bir yandan ama geliştirme işlerini de tarayıcı içinden yapıyor herhalde. Yazılım geliştirme işlerini de oradan yapıyor herhalde. Şimdi bunu duyururlarken duyurdukları videonun başı Deniz Birlikçi diye Türkiye'den bir Türk arkadaş stajdaymış herhalde o. Daha sonra işte bu işlere çalışmak üzere ve gitmiş. Onun açılış konuşmasını o yapıyor gibi Nova Act'in. Sonuç olarak Amazon'un bu Nova Act'ini geliştirmeciler kullanarak tarayıcının içerisinde bazı işleri yaptırabiliyorlarmış. İlgilenen arkadaşlar bir bakabilirler işte ne işe yarıyor veya kendi işlerine yarıyor mu diye. 31 Mart'ta ilginç bir haber çıktı. Bu haber büyük dil modellerinin Turing testini geçtiğini söylüyor. Şimdi haber diyor da bu bir makale. Adamlar akademik yayın yapmışlar bununla ilgili. Sağda görüyorsunuz ilk sayfasını. Bu daha bir yerde yayınlamamış, arkayva koymuşlar. Şimdi ben açıp baktım. Şöyle bir şey yapmışlar. İnsanlara bir tane sohbet robotu gibi bir şey veriyorlar. Karşısında yapay zeka var, insan var bilmiyor. Kendisi yazışıyor. Yazışma muhabbetini aynı soruyla başlatıyorlar adama karşı. Ve diyorlar ki sen şimdi iki tane A ve B kişisiyle yazıştın. Sence A mı insan, B mi insan? Şimdi Turing testi nedir? Turing testi, Turing zamanında bu makineleri yani bilgisayar biliminin babası diyeceğimiz bir kişi. Diyor ki bir gün bu makineye soru sorarak onun insan olup olmadığını anlayamadığın zaman puzzle aşmış olacağız diyor. Yani bunu test etmek için kullanılan bir şey. Bunlar da A ve B insanları var. Hangisi insan diye sormuşlar. Şimdi bazı modellerde özellikle GPT'nin yeni çıkan 4.5'unda %73 olasılıkla bu işe katılan insanlar yapay zekayı insan zannetmişler. Bu bence çok önemli bir gelişme. Artık yapay zekanın insandan ayrılamadığını gösteriyor. İnsan baktığı zaman, konuştuğu zaman karşıdakini insan zannediyor. Yapay zekanın verdiği yanıtlara bakarak. Tabii GPT 4.5 ChatGPT'nin OpenAI'ın en büyük modeli. Bu modelin başarı oranı diğerlerinden çok daha fazla. Burada Llama ile denemişler. 4O ile denemişler bu bir önceki 4.5 değil bir önceki modeli denemişler. Tabii 4O ile 4.5 arasında ciddi fark var. Aralarındaki başarı oranı açısından ciddi fark var. Ama yine de sonuçta bir yapay zeka modelinin insanmış gibi kendisini gösterdiğini ve karşıdakini ikna ettiğini gösteren bir örnek bu ve bir yayın olmak üzere bir yandan da. İlgilenen arkadaşlar bu Large Language Models Pass the Turing Test adlı yayına bakabilirler. 31 Mart'ta Runway şirketi Gen 4'ü duyurdu. Bu da yine metne veriyorsunuz, video çıkarıyorsunuz araçlarından bir diğeri. Ama artık bu araçların ne kadar iyi olduğunu bu videolarda da ben birkaç örneği aşağıya koydum. Hiç fena değil gerçekten. Yakında böyle daha kapsamlı videoları bu araçlarla yapacağız herhalde. Çünkü bir sene öncesinde çok kısıtlı, çok az bir şey gösterebiliyorlar. Şimdi gerçekten kapsamlı, daha ayrıntılı videolar gösterebiliyorlar. Gen 4'te bunun bir örneği. 31 Mart'ta ayın sonunda AI2 Vakfı, AI2 Vakfı Code Scientist diye bir şey gösterdi. Bu yine otomatik makale üreten, akademik araştırma yapıp yayın yazan bir araç denemesi. Bunun nasıl çalıştığını bakın aşağıda gösteriyor. Bir tane fikir oluyor. Fikirleri sunuyor. Bu sunulan fikirlere insan bakıyor. Yani önce insan diyor ki ben ilgilendiğim yayınlar şunlar. O da birkaç tane fikir söylüyor. İnsan diyor ki şu ilginç bir fikir bunu yapalım diyor. Ondan sonra buna göre deney tasarlıyor. Deneyleri yapıyor. Raporları yazıyor. Makalede yazıyor veriyor. İnsan da bakıyor doğru mu yazmış ne yapmış diye bakıyor gibi. Böyle örnek yayınlar var. Sayfasına girerseniz örnek yapılmış yayınlar var. Grafikleri falan da yapabiliyor bir yandan. Ama ben şu anda çok ilkel gördüm. Daha çok yeni ilk aşamalarında gibi bu. Bu geçenlerde ben geçen ayda şeyi söylemiştim. Google'ın da var böyle bir aracı diye söylemiştim. Şimdi akademik yayınları bu şekilde üretelim ve yeni fikirler üretelim. İnsanlığın araştırma faaliyetini hızlandıralım. Yepyeni araştırma konuları çıksın ki insanlık gelişimi, bilimin gelişimi hızlansın diye böyle araçlar yapmaya başladılar. Böyle giderse birkaç yıla kalmaz akademik yayınlar üretilebilir. Böyle bir sürü sürekli yayınlar üretilir böyle artık bir yerden sonra
diye öngörebiliriz. Bu da onun bir denemesi. İlgilenen arkadaşlar bakabilir. Bu vakıf AI2 Vakfı her şeyi açık yapıyor. O yüzden girip deneyebiliyorsunuz. Ben de girip denedim bir iki ama şu anda dediğim gibi biraz başlangıç düzeyinde. Evet, 2025 yılı Mart ayında yaşanan yapay zeka alanındaki gelişmeler bunlardı. Yine bir sürü gelişme vardı. Yine bir sürü insansız robotlar, insansız robotların özellikle ellerindeki hünerin gelişmesi konusu. Yine metinden videoya çeviren birçok yeni araç duyuruldu. Yine yeni bir sürü dil modelinin yeni sürümleri duyuruldu ve kendi kendine giden tırlar, uçaklar her daim bunlar gelişiyorlar. Her ay sanki böyle bir yıllık bir gelişim olmuş gibi anlatıyorum ben size ve bayağı uzun bir iki saat konuşmam gerekiyor. Yapay zeka bu hızla giderse herhalde önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok farklı bir dünyada yaşıyor olacağız diye düşünüyorum ben. Bu yüzden tekrar hatırlatıyorum. Şimdi panik olmanın tam zamanı. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşça kalın.